Herkese merhaba. İDEKET Mimari Tasarım Eğitim Webinarı'nın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep. Sesim geliyordur umarım herkese. Sesim gelmeyen varsa bana sohbet bölümünden yazabilir. Tamamdır. Ee, ilk iki bölümümüzde İDEKET Mimari ile beraber projemizi modellemeye başlamıştık. Yapı elemanlarımızı oluşturduk. E, Ölçülerini verdik. Kesitlerimizi alıp haftamızı oluşturarak projemizi tamamladık. Bu bölümde İDEKET mimarinin görselleştirme olanaklarını birlikte inceleyeceğiz. Yavaştan eğitimimize başlayabiliriz. İlk olarak şunun bilgisini vermek isterim. Eğitimimiz kaydediliyor. İlerleyen zamanlarında YouTube sayfamızdan eğitimimizi izleyebilirsiniz. Bundan önceki bölümlerimizin yüklenmesi de başlandı. Mimari eğitimlerimiz, statik betonarme ve statik çelik eğitimlerimiz de yayınlanıyor. Onları da inceleyebilirsiniz. Eğitim boyunca mikrofonlarımız kapalı olacak. Sorularınız varsa sohbet bölümünden bana yazarsanız eğitimin sonunda hepsini cevaplandırmaya çalışacağım. Bugün neler yapacağız? Ondan biraz kısaca bahsedeyim. Materyal oluşturmayı, materyalin ayarlarını, render ayarlarını, kamera oluşturmayı, ışık tanımlamayı, ışık ayarlarını, manzara oluşturmayı, üç boyutlu yazıları oluşturmayı ve animasyon oluşturmayı göreceğiz beraber. Bunları sunum üzerinden anlatımlarını yapacağım. Çünkü materyal ve render gibi özellikle ayarlarda etkilerini hemen göremeyeceğimiz için hazır render alınmış, render edilmiş hallerinin görselleriyle beraber size yaptığınız ayarların nelere nasıl etki ettiğini göstermiş olacağım. Sonrasında render örneklerimize bakacağız yine. İDEKET mimari ile alınmış render örneklerimize bakacağız ve İDEKET mimariye geçip orada size teorik olarak anlattığım aslında diyalogları gösterip birkaç render örneği alıp yatay plan kesit alacağız. Bir tane de animasyon oluşturup eğitimimizi tamamlayacağız. O zaman eğitimimize başlayabiliriz. İlk olarak materyal oluşturmayla başlayacağız. E, Görselleştirmeye yönelik olan bütün komutlarımız, render, materyal, ışıklarımız, kameramız, animasyonumuz, üç boyutlu yazımız program içerisindeki görselleştirme sekmesinden ulaşabilirsiniz hepsine. Burada da gördüğünüz gibi hepsi bu sekmede yer alır. Bunlar görselleştirmekte sıkça kullanacağımız komutlarımızdır. Materyal oluşturma ile ilgili olarak da ilk olarak materyal listemizi açmamız gerekir. Bunu da yine görselleştirme sekmesinde materyaller komutuna tıkladığımızda buradaki ilgili ekranımız, materyaller diyaloğumuz açılır. Burada açıldığı zaman ilk olarak projenizde yüklü olan materyalleriniz listelenir. Bunları küçük simgeler, küçük görseller halinde renklerini ve dokularını görürsünüz. Seçtiğiniz materyalin ön görüntüsünü yani render alınmış halini diyebilirim. Sağ tarafta buradan takip edebilirsiniz. Üç farklı şekilde gösterim yapabilirsiniz. İlk olarak hiç görmek istemeyebilirsiniz. e, Render alınmış halini. İsterseniz küp şeklinde, isterseniz de küre şeklinde görebilirsiniz. Benim en çok tercih ettiğim küp oluyor. Kenarlarından dolayı dokuyu daha net görebiliyorum. E, Bunun dışında hemen ön görüntünün altında 4 tane butonum yer alır. Oluştur butonuna tıkladığınızda bu listeye yeni materyaller tanımlayabilirsiniz. Kopyala derseniz listede seçili olan materyaliniz birebir kopyalanır.
Bu ne gibi işinize yarayabilir? Örnek veriyorum, bir cam materyaliniz var. Yansımasını, şeffaflık oranlarını hepsini beğeniyorsunuz ama rengini değiştirmek istiyorsunuz. Materyali sıfırdan oluşturmak yerine kopyala deyip sadece rengini değiştirerek aslında yeni materyalinizi elde etmiş olursunuz. Bu aşamada kullanabilirsiniz. E, Düzenle butonuyla yine listede seçili olan materyalin ayarlarına girebilirsiniz. İstediğiniz düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Sil butonu da listede seçili olan materyali listeden çıkartır. Yine burada bir arama butonu görüyoruz. Buraya materyalin ismini biliyorsanız girerek direkt olarak bulabilirsiniz. Listede gezinmek istemezseniz. Bunun dışında girdiğiniz materyallere, materyal ismine ve benzerlerine sahip olanlar listelenir. Örnek veriyorum, beton materyalini girdiğim zaman burada benim gördüğüm 3 beton materyalini de listeleyecektir beton ismini girdiğimde ve bunların yanlarında ön görüntüleri de çıkacak. Yine program arayüzüne geçtiğim zaman bunları size göstereceğim. Ee, Bunun dışında diyaloğun alt tarafında 3 tane butonum daha yer alıyor. Kullanılanları paketle, kullanılmayanları sil ve arşivden yükle diye. Kullanılanları paketle, projede kullanılan bütün materyallerinizin dokularını, yani JPEG formatını e, sizin belirlediğiniz bir klasör içerisinde kopyalarını oluşturur. Bu ne işinize yarar sizin? Projenizi farklı bir bilgisayarda açmak istediğinizde ya da arşivlerken materyalleriyle beraber arşivlemek istediğinizde e, kullanılanları paketle butonunu kullanırız. Böylece doku dosyalarınız da aslında oluşturulmuş olur. E, Farklı bir bilgisayara projenizi alırken doku dosyanızla beraberinde alırsınız. Yine arşivlerken de doku dosyasıyla beraber arşivlerseniz ilerleyen bir zamanda dönüp tekrar bir render almanız gerektiği zaman materyal tanımlamalarla uğraşmanız gerekmez. Birebir zaten program materyallerinizi oradan okuyabilir. Kullanılmayanları sil butonu da yine e, projenizi modellerken farklı denemelerde bulunuruz. İşte materyal denemeleri yaparız, dokusunu beğenmeyiz, rengini beğenmeyiz. Buna bağlı olarak da bu materyal listesi uzar. Bunların hepsi de kullanılmaz. Bazıları artık kullanmadığımız için listede boşu boşuna yer alır. Kullanılmayanları sil butonuna tıkladığınızda burada program içerisinde aktif olarak kullanılmayan bütün materyallerinizi siler. Sadece yapı elemanlarına tanımlı olan, yani kullanılan materyalleriniz bu liste içerisinde yer alır. Arşivden yükle dediğimizde sizin burada bir doku tanımladığınız ve ayarlarını yaptığınız materyalinizin ayarlarını isterseniz materyal adını da vererek IMT dosya formatında kaydedebilirsiniz. Bu bizim yine ne işimize yarıyor? Farklı bir projeyi çalıştırırken o materyali her seferinde tekrar oluşturmanıza gerek kalmadan kaydettiğiniz dosyayı arşivden yükle diyerek materyal listesine alabilirsiniz. Böylece aslında kendi materyal kütüphanenizi de oluşturabilirsiniz. Yeni bir materyal oluştururken ne yapıyorum? Demiştik ki buradaki oluştur butonunu kullanıyoruz. Oluştur butonuna tıkladığım zaman benim materyal editörü diyaloğum açılıyor. Burada iki tane sekme yer alıyor. Biri genel ayarlar sekmesi, biri efektler sekmesi. Genel ayarlar sekmesinde materyalinizin rengini, dokusunu, şeffaflığını, yansıması gibi özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Efektler sekmesinde ise yine materyalinize çimento efekti ya da ışıma efekti verebiliyorsunuz. Bu iki sekmeyi kullanarak. Şimdi buradaki ayarlarımıza yakından bakalım. İlk özelliğimiz materyale verebileceğimiz şeffaflık. Şeffaflık, ışığın geçirgenliğini aslında burada ayarlıyoruz. Ee, Bir değer giriyoruz yine şeffaflık satırına. Girdiğimiz değerlere göre şurada örneklerimiz yer alıyor. Şeffaflık sıfır girdiğinde tamamıyla opak bir obje, opak bir materyal elde ediyoruz. 95 girdiğimizde bir miktar yansıtıcılığımız azalıyor. %100 girdiğimizde tamamıyla e, arka tarafı görüyoruz, şeffaflığı görüyoruz. E, Şeffaflığın yanında burada iki özelliğimiz daha mevcut. Şeffaflığın özelliğine ekleyebileceğimiz kırılma indisi ve kusurlu kırılma diye. Kırılma indisi şeffaflık verdikçe objemizin arkasındaki yüzeyleri görür hale geliyoruz. Bu gördüğümüz yüzeylerdeki kırınımlar ve bozulmaları aslında ayarlamış oluyoruz kırılma indisiyle. Ne kadar değerini yükseltirsek arka tarafta gördüğümüz bozulmalarda o kadar değişiyor. Bakın mesela buradaki değerimiz
1,2 iken o bozulmalar çok az. 1,5 olduğu zaman artıyor, artıyor ve 2,5'la beraber artık çok fazla hale geliyor. Bu tamamıyla sizin şeffaf olarak kullanacağınız yüzeydeki elde etmek istediğiniz görüntüye göre karar vereceğiniz bir özellik olacak. Diğer bir şeffaflığa tanımlanan özelliklerden biri kusurlu kırılma. Kusurlu kırılmada materyalin buzlu cam özelliği verme diyebiliriz. Yani aslında ne kadar net karşı tarafı gösterip göstermediği ile alakalı tam anlamıyla bir buzlu cam etkisi demek doğru olacaktır. Buradaki saçılma ve örnekleme sayısı da sizin verdiğiniz etkinin ne kadar detaylı olacağını, aslında ne kadar daha etkili olacağını belirler. Geliyoruz kusurlu kırılma aktif değilken, bakın yine bir kırılma indisine bağlı olarak burada arka görüntüde bir kırınım var. E, Kusurlu kırılma aktif hale geldiğinde e, arkadaki görüntü biraz puslaşmaya başlıyor, netliğini kaybetmeye başlıyor. Buradaki örnekleme değerimiz 0,2, saçılma değerimiz 20. Tekrar devam ediyorum. Kusurlu kırılmam yine aktif. Bu sefer örnekleme değerim 1, saçılma değerim de 80. Burada artık arkadaki gelen görüntü tamamıyla netliğini kaybetmiş vaziyette. Sadece renk geçişlerini görüyorum. Burada tam anlamıyla bir buzlu cam etkisi yaratılmış oluyor. Yine materyale verebileceğim ikinci bir özellik özür diliyorum, yansıma özelliği. Yansıma özelliğim de ışığın e, çarptığı yüzeydeki yansıtıcılık durumunu aslında belirliyorum. Burada gördüğüm gibi e, yansıma özelliğimde yansıma değerimi giriyorum. Yansıma değerim arttıkça ışığı birebir yansıtmaya başlıyor. Bunu ayna etkisi vermek gibi düşünebiliriz tam olduğu zaman. Burada görüyorum yansıma değerim 0. Tabii ki de şeffaflık değerim buradaki objelerim için 0 kullanılmış vaziyette. Yansıtıcılık yüzeyim 0 olduğu zaman mat bir yüzey elde ediyorum. 50 geldiğim zaman bir miktar yansıma başlıyor. Kenarlarındaki objeleri azıcık görme durumu yaşanıyor. Yansıma değerini 100 yaptığımda ise artık birebir yansıtmaya başlıyor karşısındaki ve çevresindeki objelerim. Yine yansıma bölümünde de şeffaflıkta olduğu gibi farklı özellikler ekleyip çıkartabiliyorum. Fresnel yansıma, metalik yansıma ve kusurlu yansıma olarak. Bunlardan ilk olarak Fresnel yansımayı göreceğiz. Fresnel yansıma dediğimiz aslında kırılma indisleri farklı olan iki ortamda ışığın geri yansıma durumu diyebiliriz. Burada yine bir örneğimiz var. Fresnel yansıma inaktifken, bakın arabanın cam yüzeylerinde ve metal yüzeylerindeki yansıtıcılık durumu aynı. Birebir yansıtıyor. Fresnel yansımamı aktif hale getiriyorum. Yansıma kırılma indisi olarak da 1,4'ü kullandığım zaman camlardaki ve metal yüzeylerdeki aslında yansıma miktarım değişiyor. Bu da daha gerçekçi bir aslında görüntü elde etmemi sağlıyor. E, Buradaki yansıma çarpanı değeri de yine buradaki değeri arttırdıkça, çarpan değerimi arttırdıkça yansımalar daha belirgin hale geliyor diyebiliriz. Kusurlu yansımama gelelim. E, Şimdi bir yüzeye yansıma değeri verdikçe burada da gördüğünüz gibi ve buradaki aşağıdaki örneklerde gördüğünüz gibi aslında yansıma olan yüzeydeki kendi dokusunu kaybedip birebir yansıma yaşanıyor. Şurada gördüğümüz gibi çok pürüzsüz bir yüzey varmış ve yansıtıyormuş gibi bir his uyandırıyor. Kusurlu yansımayla aslında ben aktif hale getirerek buradaki yansıma yaşanan yüzeydeki dokuyu aslında görüyorum. Böylece oluşan yansımam artık pürüzsüz bir yüzey değil, alttaki malzemenin dokusunu da beraberinde katarak oluşuyor. Yani kusurlu yansıma aktif olduğu zaman, bakın burada artık parkenin o jilet gibi bir yüzeyi olmadığı anlaşılıyor. Ve ben buradaki örnekleme ve saçılma sayılarımda saçılma sayısını arttırdığım zaman parkedeki netliği azaltıyor. Şöyle diyebilirim, bakın buradaki çok net bir yansıma var. Gelen ışığın özellikle.
sınırlarını görüyorsunuz. Saçılma değerini ve örnekleme değerlerini arttırdıkça buradaki artık geçişlerim benim yumuşuyor ve sınırlarım, netliğim azalıyor. Saçılmayla netliğim azalıyor. Örneklemeyle beraber homojen bir dağılım sağlanıyor aslında buradaki geçişler arasında. E, Yansımadaki ekleyebileceğim son özellik ise metalik yansıma. Şimdi daha önceki objelerin her birinde yansımalarımızı görürken gri renkli objeler kullanmıştık. Burada geliyorum. Kırmızı renkli bir top düşünün. Şu iki örnek görsel o topa ait örnekler. İkisinde de yansıma değeri 100. Birinde metalik yansıma inaktif, diğerinde aktif. Siz yansıma değerinizi arttırdıkça metalik yansıma inaktif halindeyse obje yansımayı yaparken giderek yüze doğru yaklaştıkça kendi rengini kaybetmeye başlar. Ve birebir ayna gibi çevresindeki objelerin renklerini yansıtır. Yani o çevreyi birebir görürsünüz. Ayna gibi. Ama ben metalik yansımamı aktif hale getirdiğim takdirde objem kendi rengini korur, yansıma o rengin üzerine gelir. Aynı burada gördüğünüz gibi burada bir şey var, geçiş var, bulut geçişi var. Şuradaki masamın sınırlarının yansımasını görüyorum şuradaki gibi. Ancak artık rengimi kaybetmiyorum. Kırmızı rengimi de koruyorum. Materyallerime verebileceğim efektlerimden ilki ışıma efekti. Işıma efekti verdiğiniz obje ışık kaynağı gibi davranır aslında. Çevresini aydınlatır. Bu bize nerelerde lazım olur diye düşünürsek e, genelde iç mekan renderlarında bolca kullanılan bir aslında özelliğimiz bu bizim. Materyale ışıma efekti veririz. Bunun nedeni de iç mekan renderleri aldığımızda kapalı bir alan olduğu için içerisi fazla karanlık çıkabilir ve camdan gelen ışık bizim elde etmek istediğimiz o ferahlık duygusunu yaratmayabilir. Bu aşamadayken biz de iç mekana bir tane obje tanımlarız. Bu kutu objesi olabilir, uzatılmış objeyle yapmış olabiliriz, duvar objesi olabilir. Hiç önemli değil. Buna bir materyal tanımlarız. Yine vermek istediğimiz rengi, ışığın rengini kendimiz belirleriz ve ışıma efekti veririz buna. Şiddetini, örnekleme sayısını vererek. Böylece iç mekanınızda homojen bir aydınlatma sağlamış olursunuz ve ferahlık sağlanır. Yine buradaki görselde örneği görebiliriz. Işıma aktif değil iken sadece pencereden gelen ışık baz alınarak oluşan bir görsel bu. Bu da ışıma şiddeti şu anda baktığımız açının arka tarafına yerleştirilen bir objeden yayılan ışımayla beraber elde edilen render örneği. Gördüğünüz gibi burada biraz daha seçilen ışıma rengine de bağlı olarak daha canlı ve sıcak bir ortam var. Sıcak bir renk var aslında. Daha ferah bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Biz materyalimizi oluştururken istersek bir renge yansıma, şeffaflık özellikleri verebiliriz. İstersek de bir doku tanımlayabiliriz. İşte ahşap parke, seramik, e, boya olabilir, doku olabilir, sıva dokusu olabilir, beton malzemesi olabilir, tuğla malzemesi olabilir. Bunları doku olarak tanımlayabiliriz. Bu bahsettiğimiz dokular aslında JPEG dosyalarıdır. Bunları da biz kaplamalar bölümünden yaparız. En çok kullandığımız kaplama çeşitlerimiz bizim materyal ayarlarında doku, kabartma ve yansıma özellikleridir. Doku kısmında asıl üç boyutta gördüğümüz o renkli kaplama kısmını ekleriz. Kabartma kısmına bunun siyah beyaz hali diyebilirim. Onu ekleriz. Bunları zaten eğer dokularınızı internet üzerinden indiriyorsanız her biri hazır olarak vardır. Doku, kabartma ve yansıma olarak. E, Yansıma bölümüne de yine satürasyonuyla oynanmış doku JPEG'inizin farklı bir versiyonu yer alır. Bunları ilgili kısımlara ekleriz ve dokunuz daha gerçekçi bir hale gelir. Üç boyutlu aslında dokunuzu hissettirmiş olursunuz. E, Kabartmayla örnek veriyorum tuğla gibi bir duvarsa
o girinti çıkıntılık hissi elde edersiniz. Yansımayla ise yine seramik gibi bir yüzeyde özellikle en çok işimize yarayacaktır. Oradaki o dokudaki yansımayı elde edersiniz. Dokuya bağlı olarak aslında bu yansımayı yapar. Burada örnek olarak verdiğimiz JPEG dosyalarımız, JPEG örnekleri yer alıyor. Biri e, ilk doku kısmına atadığımız JPEG dosyamız, bu kabartma kısmına atadığımız JPEG dosyamız bump olarak geçer çoğunlukla. Bu da yansıma kısmına atadığımız dosyamız. Dediğim gibi bunları siz kendiniz de oluşturabileceğiniz gibi internet ortamından hazır olarak da indirebilirsiniz. Bir dokunun 3 ayrı dosyası içinde yer alabiliyor. İndirdiğiniz siteye bağlı olarak bunları bulabilirsiniz. Yine bir de öteleme özelliğimiz mevcuttur. Bu da yine materyalinize 3 boyut kazanmasına olanak sağlar. Objelerdeki kabartmaları ya da derzleri belirgin hale getirir. Buradaki önemli nokta, öteleme değerini çok büyük miktarlarda değişiklik yapmamak gerekiyor. 0,1, 0,2, 0,15 gibi değerlerde girmemiz gerekiyor. Çünkü bakın şurada da görebileceğiniz gibi örneğimizde 0,2 girildiği zamanki o girinti hissi çok fazla oluyor. Yani küçük değerlerle yapılan değişimler burada önemli. Sol taraftakinde doku ve kabartma tanımlı. Yine burada da verdiğimiz kabartma materyaline bağlı olarak, kabartma özelliğine bağlı olarak tuğlanızdaki girintileri hissedebiliyorsunuz. Ama bunlar daha hafif bir girinti çıkıntı. Buradakinde ise sanki derzleri yani tuğlalar arasındaki boşluklar daha derinmiş hissi uyandırıyor. Bu tamamen elde etmek istediğiniz hisse bağlı olarak değişecektir. Ama tavsiyem öteleme değerlerini dediğim gibi çok az girmeniz gerekmektedir. Render sürenize çok etki eder. Bilgisayarda iyi bir performansa ihtiyaç duyar render esnasında. Gelelim materyallerimize tanımladığımız ikinci efektimize, çim ve tüy efekti. Aslında malzemenizi, seçtiğiniz rengi ya da dokuyu çim ve tüy haline getirir. Üç boyutlu hale getiriyor yani. E, Burada yine ayarlarında gördüğümüz gibi iki tane ayarı mevcut, iki tane ana ayarı mevcuttur. Yoğunluk ve kalite şeklinde. Yoğunluğu metrekareye düşen çim sayısı olarak düşünebilirsiniz. Kalitedeki e, durumda çimdeki eğilme ve bükülme detaylarını aslında arttırır ya da azaltır. Buradaki kalite bölümü render sürenize birebir etki eder. Ne kadar kaliteli bir çim detayı isterseniz render süreniz o kadar uzayacaktır. Bu noktadayken şöyle bir tavsiyede bulunabilirim size. Yakın çekim bir alan alıyorsanız, yakın çekim bir render alıyorsanız, örnek veriyorum bir cephe ve görüntüye giren çim miktarınız çok büyük bir alan değilse ve yakınsanız o çime kalite miktarınızı arttırabilirsiniz. 1 ile 10 arasında değer giriliyor. Ama uzaktan bütün bir cephenizi yer alan, bütün bir cephenizi kaplayacak şekilde bir render alıyorsanız ve çimlere uzaktaysanız yani o detaylar çok da önemli değilse o zaman buradaki kalite miktarını düşürmek uygun olacaktır. Çünkü dediğim gibi çim miktarı arttıkça render süreniz kaliteyi arttırdığınızda uzayacaktır. Bunun dışında çimlerimizin e, uzunluklarını, kalınlıklarını gibi ayarlama ayarlarımız da yer alıyor. Yine program arayüzüne geçtiğimizde onları size göstereceğim. Gelelim render ayarı. Yine görselleştirme sekmesinde render komutuna tıklayarak render ayarlarına ulaşabilirsiniz. İlk olarak direkt render komutuna tıkladığınızda render ayarları açılır. Ayarlarınızı yaptıktan sonra render butonuna tıkladığınızda da renderiniz başlar. Tamam butonuna tıklarsanız ayarlarınızı kapatır ve tekrardan bulunduğunuz program arayüzüne perspektif ekrandaysanız oraya dönüş yapmış olursunuz. E, Ayrıca yine perspektif ekrandayken farenin sağ tuşuna tıklayarak sağ tuş menüden de render komutuna ulaşabilirsiniz. Render ayarlarında 4 tane sekme yer alır. Genel ayarlar, global aydınlatma, fiziksel gökyüzü ve birleşim materyalleri. Birleşim materyalleri bizim çelik objelerimize birleşim tanımladıysak o birleşimlerin materyallerinin ne olacağına karar verdiğimiz sekmedir. Bunu biz render ayarları sekmesinde e, düzenliyoruz. Burada girdiğiniz materyaller renderlerinizde birleşimleri tanımlanıyor. Genel ayarlarda arka planı, boyutlarınızı ve e,
pozlama değerlerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Global aydınlatmada kalitedeki tanımlı seçeneği aktif hale geldiğinde oluşturabildiğiniz aydınlatma ayarları yer alıyor. Fiziksel gökyüzünde ise güneşin konumunu ayarlıyorsunuz diyebiliriz. Gelelim genel ayarlardan başlayalım. Arka planda arka plan ayarlarına bakalım. Üç tane seçeneğimiz mevcuttur. Arka plan rengi kullan seçeneği burada sizin butona tıkladığınızda açılan renklerden istediğinizi seçebiliyorsunuz ve arka plan rengi olarak kullanılıyor. Fiziki gökyüzü kullan seçeneği bu. Güneşin konumuna göre gökyüzünün rengi ve ışığını program belirliyor ve arka planınızı tanımlıyor. Panoramik arka plan imajı kullan seçeneği ise İDECAT Mimari 11 kurulum klasöründe yer alan Sky klasörü içerisindeki resimler kullanılarak render alınıyor. Şunu da belirtmek isterim. Bu sadece İDECAT 11, İDECAT Mimari 11'de değil, 18, versiyon 10 ve versiyon 8'de de yer alan bir özelliğimiz. Kurulum klasöründeki Sky klasörünüz içerisinde panoramik arka planlarınız yer alıyor. Burada tıkladığınızda istediğiniz resmi seçebiliyorsunuz. Bu resimler e, tamamıyla sizin projenizi çevreleyecek şekilde yerleştiriliyor. Kameranın dönme açısına göre burada yer alan sizin kameranızın bakışını belirliyor ve gökyüzünün o kısmındaki görüntüyü arka planınıza yerleştiriyor. Yine kalite bölümü alacağınız render'ın kalite miktarını aslında burada belirliyorsunuz. Size e, paslak, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde olmak üzere tanımlı kalite seçenekleri geliyor. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Bir de tanımlı seçeneği var. Tanımlı seçeneğini işaretlediğinizde inaktif halinde olan ayarlarımız aktif hale geliyor. Aynı şekilde ikinci sekmemiz olan global aydınlatma sekmesindeki ayarlarımız da aktif hale geliyor. İsterseniz tanımlı diyerek de buradaki düzenlemelerinizi de yapabilirsiniz. Gelelim az önce şu bölümde yer alan dönme ve uzatma ayarlarına. Bunlar sizin panoramik arka plan ayarlarınızı aslında ilgilendiren ayarlarımız. Ne yapıyoruz? Uzatma aslında bizim ufuk çizgimizin yerini ayarlamamıza olanak sağlıyor. Ufuk çizgisi sizin projedeki çevreyi ne kadar işlediğinize ve renderınızı alırken hangi açıyla aldığınıza bağlı olarak mevcutta tanımlanan uygun olmayabiliyor. Nasıl oluyor? Siz biraz yukarıdan baktığınızda ufuk çizgisi yukarıda kalmış olabiliyor. Biraz aşağıya inmesini isteyebiliyoruz. Çünkü çevreyi çok büyük modellemek yerine ufuk çizgisini oynayarak istediğimiz etkiyi daha kolay almamıza olanak sağlıyor. Yani tercihimiz de bu yönden oluyor, bu yönden yana oluyor. Geliyorum. Uzatma değeri 1 iken bakın ufuk çizgisi tepede kalıyor. Benim burada şöyle bir alanım olsa arazi çizgim bu bunun için yeterli olmayacak. Uzatma 1,1 yaptığım zaman artık benim yapımın, objemin arkasına doğru gelmeye başlıyor. Uzatma 1,2 dediğim zaman da daha da aşağıya iniyor. 1,1, 1,2 gibi küçük oranları kullanarak aslında ufuk çizgimizin yerini rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Dönme, panoramik arka plan açısını aslında ayarlama az önce bahsettiğim gibi. Çünkü ne demiştik? Panoramik arka plan sizin projenizi çepeçevre sarıyor. Siz buraya girdiğiniz açıya göre panoramik arka plandaki bölümü sizin arka planınız olarak kullanıyor. Mesela sıfırken dönme değeri ekrandaki çıkacak olan arka plan bu olacak. 90 derece girdiğimiz zaman bu olacak. 270 olarak girdiğimizde de bu olacak. Yani tamamıyla işte 270 girdiniz, bulutlar çok yoğun geldi, 90 girebilirsiniz. Farklı denemeler yaparak istediğiniz görüntüyü arka plandakini elde edene kadar denemenizi yapabilirsiniz. Gelelim ikinci ayarımıza. Projeksiyon dediğimiz aslında e, render alınacak resmin piksel cinsinden X ve Y boyutlarının girilmesi. E, Piksel ya da kağıt DPI ve kağıda göre çözünürlük değerlerinin girilmesi aslında. İlkinde değere göre çözünürlükte X ve Y'ye çözünürlük değerleri giriyoruz. Ve yine bir bakış açısı giriyoruz. O belirlediğimiz X, Y değerlerin içerisine ne kadarlık bir alanın alınması gerektiğini belirlemek için.
Burada yine size tanımlı gelecek olan e, standart 1920'ye 1080, 640'a 480 gibi tanımlı çözünürlük değerleri yer alacaktır. Ama isterseniz yine burada siz istediğiniz değerleri girebilirsiniz. Çözünürlük arttırdıkça, yani buraya girdiğiniz değerler büyüdükçe render boyutu artacağı için render süresi de uzayacaktır. Görüş açısı dediğimizde şimdi sizin bulunduğunuz noktadan karşıya bakarak biz renderımızı alıyoruz. Görüş açısına farklı değerler girerek aslında bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Yani aslında kameranızı bulunduğunuz yeri kımıldatmadan biraz daha uzaklaşarak daha çok alanı render sınırları içine dahil etmiş oluyorsunuz. Görüş açısı 50 iken sadece benim yandaki lambalarım ve koltuğum aslında render'a girerken 70 girdiğimde artık yan duvarlarımdaki camlarım giriyor. 100 girdiğimde daha da uzaklaşıyorum ve yan duvarımı hemen hemen tamamen görüyor gibiyim. İkinci pencerelerimde bakın burada render'a girmiş oluyor. E, Render boyutlarını çözünürlük XY'ye çözünürlük değeri girebileceğimiz gibi kağıda göre de aslında belirleyebiliyoruz. Yine hemen değere göre çözünürlüğün yan tarafında bulunan DPI ve kağıda göre çözünürlük seçeneğini işaretliyoruz. İlk olarak kağıt tipinizi seçiyorsunuz. Sonrasında tipi kağıdınızı seçiyorsunuz. A2 mi olacak, A3 mü olacak, A5 mi olacak? Bunların yanı sıra isterseniz de genişlik ve yükseklik değeri girerek de burada kağıdınızın, renderınızın boyutunu aslında ayarlayabilirsiniz. Yine DPI'yi de burada istediğiniz şekilde değiştirip dikey ya da yatay kağıdı kullanabilirsiniz. Az öncekiyle çözünürlük, değere göre çözünürlük de aynı şekilde buraya girdiğiniz değerler büyüdükçe render süreniz renderınız büyüyecek ve render süreniz de uzayacaktır. Gelelim pozlama kontrolü. Benim pozlama ayarım hemen şuradaydı. Yine genel ayarlar sekmesinde. Pozlama kontrolü dediğimiz nedir? Pozlama ve gama değerleriyle resmin aydınlık seviyesini aslında düzenliyoruz. Pozlama dediğimiz bütün resmin aydınlık seviyesini aynı oranda artırıp azaltmaya yarıyor. Size standart değer 1 olarak gelecek. Değeri arttırdıkça da aydınlık artacaktır. Örnek veriyorum. Yine burada görsellerimiz var örnek için. Pozlama değeri 1 iken gördüğünüz gibi gökyüzü mavi. Burada bir şey var, karanlık biraz daha. E, Buralar gayet güzel görünüyor. Pozlama 2'ye geldiğimde, pozlama 2 yaptığımda daha doğrusu karanlık dediğim şu kısım aydınlanıyor. Ama aynı zamanda buradaki ahşabımın rengi açılıyor. Bunun yanı sıra artık gökyüzümün rengi bir miktar turkuaza dönüyor. Pozlama değerinde 2, 3, 4, 5 gibi değerler girersek gerçekçi olmayan renklere yol açacaktır. Yani renklerde bir miktar patlamaya sebebiyet verir. O yüzden 1.1, 1.2, 1.3 gibi ufak değişiklikler yaparak bir denemek gerekecek. İstediğiniz sonucu elde edip edemeyeceğinize dair. E, Genel anlamda renderınızda bir karanlıklık durumu varsa pozlama değerini buradan değiştirebilirsiniz. Gamma değeri ise pozlamadan farklı olarak resmin aydınlık seviyesini aynı oranda değiştirmiyor. Daha çok karanlık yerleri aydınlık yerlere göre daha çok aydınlatıyor. Yine örnek görsellerime bakıyorum. Gamma değerim 1,5 iken bakıyorum gökyüzü mavi, buralar yine karanlık ve burada bir ahşap yüzeyim var. Gamma değerimi 3 yapıyorum. Geldiğimde burası gayet iyi aydınlandı. Ahşaptaki rengim çok bir değişiklik yok tozlamadakine oranla ve gökyüzüme geliyorum. Evet, gökyüzümde de bir açılma var ama mavi rengimi hala koruyorum. Sadece bir tık daha açık maviye dönüyor. E, Burada da yine size 2.2 değeriyle gelecektir. Yaygın olarak 2.2 değeri kullanılmaktadır. Siz projenizdeki duruma göre 2.3, 2.4, 2.5 gibi değiştirmelerle gama değerlerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi en başta kalite durumunda size e,
taslak, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde kalite tanımlamalarının hazır olarak geleceğinden bahsetmiştik. Bir de demiştik ki tanımlı seçeneği gelecek. Tanımlıyı seçtiğiniz anda da sizin artık inaktif halinde olan ayarlamalarınız aktif hale gelecek diye. Buradaki bahsettiğimiz ayar aslında bu iki ayarımız bizim. QMC örnekleme kalite çarpanı ve Ambient Occlusion kullan seçeneğidir. Bunlar e, bu durumlar, bu ayarlar kendi renderınıza göre düzenleme yapabileceğiniz ayarlar haline geliyor. QMC örnekleme kalite çarpanı genel olarak render kalitenizi düşürüp arttırmanıza yarayan bir parametredir. Bu detayları aslında materyallerdeki buzlu cam gölge sınırları gibi ışık ayarlarının tümünün kalitesini azaltıp düşürür. Ambient Occlusion dediğimizse obje içindeki ve objeler arasındaki detayları belirgin hale getirir. Yine bir örnek renderım yer alıyor aşağıda. Şurada bakın Ambient Occlusion pasif halde yer alıyor ve buradaki objeler arasındaki detaylarım daha soluk, daha silik duruyor diyebilirim. Buraya geldim, aktif hale getirdiğim zaman buradaki detaylar, objelerin birbirleriyle olan ilişkileri daha net ve daha belirgin hale geliyor. Dediğim gibi bizden size tanımlı olarak gelen ayarları, kalite ayarlarını kullanabilirsiniz. İsterseniz de buradaki ayarları kendi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Yine global aydınlatmada kullanıcı tanımlı, yani kalite ayarını tanımlı seçtiğinizde aktif hale gelen bir sekmemiz. Burada da ışığın hareketlerini aslında düzenliyoruz diyebilirim. Burada da yaklaşık olarak 3 tane ayarım yer alıyor. İlki endirekt aydınlatma için sekme sayısı, fotonların çarptığı yüzeylerden yansıma sayısını buradan ayarlıyoruz. Foton sayısı yine ışık kaynağından çıkan foton sayısını belirliyoruz. Bu aydınlatma kalitesini arttırıyor olarak bakabiliriz. Bir de Final Gather örnekleme sayısı, fotonların çarptığı yüzeyler dışında ki kısımlardaki ışık hesabını aslında bununla beraber sağlıyoruz. Gelelim üçüncüsü sekmemize, fiziksel gökyüzü sekmemiz. Burada ne demiştik? Güneşimizin konumunu ayarlıyoruz. İki farklı şekilde ayarlayabiliyoruz. Biri yer, ülke ve zaman seçiyoruz. Diğerinde ise güneşin konumunu belirliyoruz. E, Yer, ülke, şehir ve zaman, tarih bu noktada biraz işinizi zorlaştırabilir. Çünkü seçtiğiniz şehre, zamana, saate göre bile program sizin için güneşin konumunu X, Y düzlemine göre belirleyecektir. Bu da sizin güneşi istediğiniz konuma getirmenizi biraz zorlaştırabilir. O yüzden çoğunlukla kullanıcılarımız da güneşin konumunu belirlerken güneşin konumunu belirleyerek aslında fiziksel gökyüzünü seçeneğini kullanıyorlar. Burada da iki tane seçeneğimiz yer alıyor konumu belirleme noktasında. Güneşin yatayda yaptığı açı, güneşin dikeyle yaptığı açı, zenitle yaptığı açı. Yatayda yaptığı açı aslında güneşin plandaki konumunu belirleyen açıdır diyebiliriz. Hemen örnek görsellerime bakıyorum. İlk başta en sağdaki kısma bakıyorum. Burada planda yerleştirilmiş bir obje ve güneşin bu objeye göre açılardaki konumlarını görüyorum. İşte 0 derecedeyken objenin sağında, 90'dayken üst tarafında, 180 sol, 270'te alt tarafında. Gördüğünüz gibi bakış açımızı gösteren kameramız şurada yer alıyor. Buna göre siz güneşinizin konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Geliyoruz hemen açı sıfırken ne demiştik? Burada sağ taraftaydı. Bakın gölge boyuna baktığımda gölgem benim sağ tarafıma düştü. 90 yapıyorum. Güneş objenin üst tarafında, ön tarafında kalıyor ve gölgesi bana doğru düşüyor. 180 derece dediğimizde sol tarafında kalıyordu. Gölge sağ tarafına doğru düşüyor. Bu aşamada ben ön cephenin aydınlık bir renderini almak istiyorsam ne yaparım? Buradaki güneşin yatayla yaptığı açıyı 270 olarak ayarlarım. Böylece objemin gölgesi arkaya düşeceği için daha net bir cephe görüntüsü, aydınlık bir cephe görüntüsü elde etmiş olurum. Güneşin dikeyle yaptığı açıya gelelim. Bunu da aslında güneşin doğma ve batma noktaları gibi düşünebiliriz. 0 ile 90 derece arasında açı verilir. 0 dediğimiz zaman güneş tam tepemizdedir. Eğer bir
projenizde render alırken gölgelerin minimum olmasını istiyorsak 0 derece olarak girebiliriz. 90'a doğru yaklaştıkça güneşin aslında batma ya da doğma olarak hangisini tercih ederseniz düşünebilirsiniz. E, 15-16 gibi e, işte 30-40 derece getirdiğimizde öğleden sonra gibi düşünebiliriz akşama doğru. 88'den sonrasında ise artık güneşin battığı açılar diyebiliriz. Karanlıklaşmaya başlayacaktır. E, Burada yine hemen örneklerimiz var. Açı sıfırken en tepede bakın gölge zaten gözükmüyor. 30 derece dediği zaman bu tarafa doğru geldi. Gölgen vurdu. 75'te artık epey bir aşağıya doğru indi. Akşam üzeri diyebiliriz. 90'da da artık battı. Karanlık bir ortam var. Gölge oluşmuyor. Görselleştirmede kullanacağım sıklıkla diğer bir elemanım benim kamera oluşturmamdır. Bu benim ne işime yarayacak? İki türlü kamera oluşturabiliyoruz. Render alacağınız açıyı sabitlemek için aslında kameramızı oluşturuyoruz. İlki yine görselleştirme sekmesinde kamera komutuna tıklayarak plan düzleminde kameranızı yerleştirebilirsiniz. Sonrasında açı, yükseklik gibi değerlerini elle değiştirebilirsiniz. Ya da perspektif ekranda render almak istediğiniz açıya göre bir ayarlama yaparsınız, kendinizi yerleştirirsiniz. Farenin sağ tuşuna tıklayarak sağ tuş menüden kamera oluştur komutuna tıkladığınızda bulunduğunuz noktaya ve bakış açınıza göre kameranızı oluşturur. Bundan sonra e, İlerleyen zamanlarda istediğiniz zaman o kameraya dönüp aynı açıdan renderınızı alabilirsiniz. Diğer bir komutumsa görselleştirmede ışık tanımlamak. Işıklarım, ışık kaynaklarım aslında. E, Programda güneş ışık kaynağı haricinde ve ışıma haricinde yapay ışık kaynakları tanımlamaya olanak sağlıyoruz. 4 farklı çeşit ışık kaynağım var. Fotometrik, noktasal, yönlendirilmiş ve spot ışık kaynağı. Fotometrik ışık kaynağı daha çok bu aydınlatma hesabı yapan programlarda kullanılan ışık kaynaklarımdan. İçerisinde lambanın tipine uygun ışık dağılım bilgisi aslında yer alıyor. Bizim programda şu an bir tane ışık kaynağı tanımlı. Daha fazlasını eklemek isterseniz de üretici firmaların aydınlatma elemanı üreticilerinin web sayfaları bölümünden indirebilirsiniz bilgilerinizi ya da oradaki bilgilere bakarak e, yenilerini oluşturabilirsiniz. Spot ışık kaynağı da yine yüzeyde dairesel bir aydınlatma etkisi oluşturmak istediğimizde kullandığımız ışık kaynağı. Burada kullandığımız ışık kaynakları yani bizim yapay ışık tanımlama durumlarımız aslında bulunduğumuz mekanı e, gündüz gibi aydınlatmak için değil de daha çok ambiyansı yakalamak için kullandığımız ışık kaynakları diyebilirim. Örnek veriyorum işte spotlarımız vardır. Oralara spot ışık kaynağı yerleştirdiğimizde render aldığınızda oradaki ışığın gelişini görürsünüz. Yani aslında renderınızı daha gerçekçi hale gelmesi için kullandığımız objelerimizdir. Örnek veriyorum. Burada bir tane benim lambam var, masa lambam var. Burada bir ışık kaynağı tanımlı değil. Sadece pencereden gelen bir ışık var ve ben buraya bir spot ışığı tanımlıyorum. E, Tanımladığım anda bakın burada benim artık aydınlanmam oluşuyor. Yani lambanın oraya aydınlattığı anlaşılıyor ve renderiniz aslında daha gerçekçi hale gelmiş oluyor. Işık kaynaklarından bahsederken hemen spot ışıkla başladık ve ayarlarına gelelim. Gördüğünüz diyalog ışık kaynağı ayarları diyaloğu. Bu bütün ışık kaynaklarında fotometrik ışık kaynağı dışındaki spot ışık kaynağı, yönlendirilmiş ışık kaynağı ve noktasal ışık kaynağında aynı diyaloğa sahipsiniz. Sadece ışık kaynağına göre bazı seçenekleriniz inaktif hale gelir. Bunlar nedir? Işık rengini belirlersiniz. Çizim rengini yani ışık kaynağının plan çizimindeki rengini ve ışık kaynağı isminin ya da kaynak numarasının yazım rengini burada seçersiniz. Şiddet bölümünde ışık şiddetini aslında belirliyorsunuz. Arttırdığınızda ışığın şiddeti artacaktır. Yukarı bakış açısı girilen değere göre ışık kaynağının açısını aslında belirliyorsunuz diyebiliriz.
yukarı bakış açısında IS yani fotometrik ışık yönünde değiştirme olanağı sağlanıyor 0 ile 360 derece arasında. Onu belirteyim. Gölge yumuşaklığının arttırılması aslında ışık alan yer ve almayan yüzeyler arasındaki o geçiş yumuşaklığınızı ayarlamanızı sağlar. Kaynak numarası, ışık kaynağınıza isim verirsiniz. Kod değeri de yine e, ışık kaynağınızın yerden ne kadar yukarıda olacağını belirlersiniz. Gölge yumuşaklığının arttırılması da yine buradaki kararma bölgesi ve kararma bölgesi bitiş açısıyla burada ayarlamalarınızı yaparsınız. O geçişin kararmanın nerede başlayacağı, nerede biteceğine bağlı olarak gölge yumuşaklığı değeri de vererek ikisini birleştirerek bu etkiyi iyileştirebilirsiniz. Yine- Geliyorum. İkinci ışık kaynağım, üçüncü ışık kaynağım yönlendirilmiş ışık kaynağı. E, Planda yönlendirilmiş ışık kaynağını yerleştiriyoruz ve istenilen açıyı da veriyoruz direkt yerleştirme esnasında. Burada gördüğünüz gibi ışık kaynağımı görüyorum ve hangi açıda olduğunu burada görüyorum. Özelliklerine girdiğinizde de bakış açısını, rengini, şiddetini ve kod değerini değiştirebiliyorsunuz. Hemen örnek görsellerime bakalım. Yönlendirilmiş ışık kaynağı inaktifken, görüntü böyleyken aktif hale geldiğinde bakın şöyle düz hat boyunca yerleştirmiştim ve direkt karşıya bakacak şekilde şuradaki duvardan değil de şu tezgaha hizalı gibi düşünebiliriz. Şuradaki aydınlanma miktarları aynıyken karşı tarafları ve şu kısımları daha net, daha aydınlık olarak görüyorum. Noktasal ışık kaynağına gelelim. Noktasal ışık kaynağı da yine bir objenin noktasal aydınlatması sağlanıyor. Ne gibi? Mesela şu görselde gördüğüm gibi, render'da gördüğüm gibi e, bir aydınlatma elemanı var. Buradaki ışığın noktasal olarak yayılmasını istediğim için de buranın hemen ön tarafına ya da ön tarafına bir noktasal ışık kaynağı yerleştiriyorum. Şurada gördüğümüz gibi yine ayarlarına girdiğiniz zaman ışığın rengini, kodunu ve şiddetini değiştirebilirsiniz. Gelelim renderlarımızı gerçekçi hale nasıl getirebiliriz konularına. Şimdi render ayarlarımızı gördük, materyal ayarlarımızı gördük. Ben bir render alırken işte yine sağdaki örnek görselimi oluşturacağım. Bütün buradaki materyallerimi ayarladım, ışıklarımı ayarladım ve benim burada bir pencerem var. Bu pencere bir boşluğa baktığı zaman render aldığınızdaki gerçekçilik etkisi azalacaktır. Ben ne yapıyorum? Buraya bir manzara materyali tanımlıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? İlk olarak dışarıya bir obje tanımlıyorum. Bu yine kutu objesi olabilir. Aynı ışımada aslında yaptığımız gibi. Kutu objesi olabilir, duvar objesi olabilir, uzatılmış obje de olabilir. Hiç fark etmez. Ee, Bu iç mekanın yüksekliğini ve pencereleri geçecek kadar bu objemi uzatıyorum. Şuradaki görselde gördüğünüz gibi. Çünkü bakın benim burada bir tane daha pencerem var ve buradan da ben aslında yeşilliği ve gökyüzünü görüyorum. Buraya kadar uzatmazsam, burada bir boşluk görüp burada manzara görürsem benim renderımın gerçekçiliği azalacaktır. O yüzden baştan başa bütün pencerelerde görünümü sağlayacak kadar uzun bir obje oluşturuyorum. Sonra yeni bir materyal oluşturup adına manzara materyali diyorum. Ve buna manzara materyali seçtiğim arka planda pencerenin arkasında görmek istediğim bir manzaranın JPEG'ini bu materyale doku olarak tanımlıyorum ve bu tanımladığım dokuyu da oluşturduğum objeye atıyorum. Bundan sonra render aldığımda pencerenin arkasından benim belirlediğim, seçtiğim manzara materyali görünür hale gelecek. Bu da bana renderımın daha gerçekçi olmasını sağlayacak. Gelelim üç boyutlu yazıma. Yine render'ın gerçekçiliğiyle alakalı konuşuyorduk. Modellemelerinizi yaparken çevreyi de modellerken genellikle tabelalarda yazılarımızı istersek JPEG halinde bir yazı oraya tanımlayabileceğimiz gibi istersek yani materyal olarak bir yazı tanımlayabileceğimiz gibi istersek üç boyutlu yazı komutunu kullanarak da buralara tabelalarımıza yazılarımızı, üç boyutlu yazılarımızı tanımlayabiliriz. Bunlar ne olabilir? İşte bir alışveriş merkezinin adı olabilir, apartmanın adı olabilir ya da tefrişli kat planlarındaki oda isimleri olabilir.
Bu gibi durumlar için yine görselleştirme sekmesi altında 3 boyutlu yazı komutumuz yer alır. İlk olarak yazı komutuyla bu yazının 2 boyutlu halini oluştururuz. Sonrasında da 3B yazı komutuna tıklayıp yazımızı seçerek ona bir boyut kazandırırız. Kalınlık, açı, yükseklik verebiliriz. Aslında uzatılmış obje mantığıyla aynı çalışmaktadır. Burada bakın gördüğünüz üzere oluşturulmuş bir yazımız var. Kodunu girebiliyoruz, yerden yüksekliğini belirleyebiliyoruz, uzunluk değeri yani bu verdiğimiz yazının kalınlığını belirleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra yazdığımız yazıya X, Y, Z değerlerinde değerler girerek bunu istediğimiz noktalarda kullanabiliyoruz. İstersek bir tabela önüne koyabiliriz, istersek e, dönüş açısını değiştirerek yatay plan kesitlerimizde, tefrişli kat planlarımızda kullanabiliriz. Burada yine 3 boyutlu yazıyı kullandığımız örneklerimiz yer alıyor. Tefrişli kat planlarında biliyorsunuz bizim mahallerimizdeki mahal adları ve metrekare bilgileri plan düzleminde gösterilen elemanlar oluyor. Yani plan çizimini ilgilendiriyor. Perspektif ekrana geldiğinizde mahalledeki bu bilgi yazılarını perspektif ekranda görmüyoruz. Buralara 3 boyutlu yazılarla aslında mahal bilgilerimizi ve metrekarelerimizi girerek yatay plan kesit aldığımızda da artık büyüklük ve mahal bilgilerini renderlarımızda görebilir hale geliyoruz. Gelelim animasyona. İDECAD Mimar'da render alabileceğiniz gibi animasyonlarınızı da oluşturabilirsiniz. Görselleştirme menüsünün sekmesinde kamera yolu ve kamera animasyonu komutları yer alır. Kamera yolu komutu ile animasyonunuz için kameranın izleyeceği yolu oluşturursunuz. Kamera animasyonu komutuyla ise oluşturduğunuz kamera yolu baz alınarak animasyonunuz yani animasyon videonuz oluşturulur. E, Görselleştirme sekmesinden kamera yolu komutuna tıkladığınızda kamera yolu diyaloğu açılacaktır. Animasyon alabilmeniz için ilk olarak kamera yolunu oluşturmanız gerekir. Kamera yolu diyaloğunda 4 adet buton bulunur. Nokta ekle, geri al, uçuş modu ve bitir. İlk olarak kamera yolu oluşturmaya başladığınızda perspektif ekranda hareketinizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ve yeni bir kamera yolunuzu oluştururken projede görmek istediğiniz açılara gelip oraya bir kamera oluşturmanız yani bir nokta eklemeniz gerekir. Burada da kamera yolu diyaloğunda nokta ekle butonuna tıklarız. Her yeni açıda, her yeni görmek istediğiniz açıyı belirledikten sonra nokta ekle butonuna tıklarsınız. Siz tıkladıkça da kamera yolunuz oluşmaya başlayacaktır. Her eklediğinizde de kamera yolunuz uzayarak bir sonraki adıma geçebilir hale geleceksiniz. Kamera yolunuz için noktalarınızı oluşturdunuz. Son eklediğiniz nokta istediğiniz gibi olmadı. Farklı bir farklı bir konumda tekrar bir nokta oluşturmak istiyorsunuz. Yine kamera yolu diyaloğunda geri al butonuna tıkladığınızda son oluşturduğunuz nokta silinecektir. Bundan sonra tekrar yeni bir nokta oluşturarak kamera yolunuzu oluşturmaya devam edebilirsiniz. E, Artık kamera yolunuzu oluşturdunuz ve daha fazla uzatmak istemiyorsunuz. Bu kadar sizin için yeterli. E, Bitir butonuna tıkladığınız anda kamera yolunuz tamamlanmış oluyor. Burada bir de bizim uçuş modu butonumuz yer alıyor. Uçuş modu nedir? Biz normalde perspektif ekranda nokta ekle butonuna tıklayarak oluşturabiliyoruz kamera yolumuzu ve bu esnada perspektif ekranda normalde modeli incelerken gezindiğimiz şekilde geziniyoruz. Ancak uçuş modu butonuna tıkladığınızda sizi uçuş moduna alacaktır. Uçuş modunda ise siz artık mouse'unuz sizin yönlendirmeniz mouse'unuz sizi yönlendirecektir. Bakış açınız mouse'unuza göre değişecektir. Mouse'unuzu ne tarafa hareket ettirirseniz bakışınız o tarafa doğru gidecektir. Yani sanki şey gibi düşünebiliriz. Mouse'u çevirdikçe kafanız o yöne gidiyormuş gibi. Yani uçuş moduyla aslında projenin içerisinde siz yürüyerek geziniyormuşsunuz gibi bir hareket durumu söz konusudur. Ve bu hareketi yapmak için de artık mouse'unuzu kullanamayacağınız için klavyeden yön tuşlarınızı kullanırsınız ve bu şekilde hareket edersiniz. Daha yavaş bir hareket söz konusudur burada. Mouse'un bulunduğu noktaya doğru bakış açınız değişir ve
Karar kıldığınız açıda nokta eklemek istediğinizde artık kamera yolu diyaloğunu kullanamazsınız. Bunun yerine klavyeden Enter tuşuna basarsınız. Enter tuşuna bastığınız anda sizin kamera yolunuzun noktaları, kamera yollarınıza noktaları eklemeye devam edebilirsiniz. Enter tuşu yeni bir nokta. Hareketinizi değiştirdiniz. Tekrar Enter tuşu yeni bir nokta. Bunu yaptınız ve artık uçuş modundan çıkmak istiyorsunuz. E, Bunu uçuş modundan çıkıp devam etmek adına da yapabilirsiniz kamera yolunuzu oluşturmaya ya da bitirmek istiyorsunuz. Escape tuşuna basarak uçuş modundan çıkıyorsunuz. Sonrasında bitir butonuna tıklayarak yine kamera yolunuzu tamamlayabilirsiniz, bitirebilirsiniz. Burada kamera yolu tamamlanmış bir örnek yer alıyor. Buradaki durumda e, sizin oluşturduğunuz kameradan eklediğiniz noktalar buralarda görünüyor, bakış açılarınız görünüyor ve bunlar da sizin hızınızı aslında gösteren yardımcı çizgileriniz oluyor. Burada eklediğiniz noktaları düzenleyebilirsiniz. Bakış yönünüzü de değiştirebilirsiniz daha sonrasında. Gelelim kamera yolumuzu oluşturduk. Kamera animasyonu komutuna tıkladık ve geldik. Kamera yolunu seçtiğimizde bize kamera animasyonu diyaloğu açılacaktır. Şu sağda gördüğünüz diyaloğun tamamı. Burada neleri ayarlayabiliyoruz, neleri düzenleyebiliyoruz? Kamera hızımızı düzenliyoruz. Seçilen yolda ne kadar hızlı hareket edileceğini belirliyoruz. Açısal hız dediğimiz belirlediğiniz yolda dönüşler varsa bu dönüşleri nasıl alacağımızı belirliyoruz. Uygula butonumuz da bizim yaptığımız kamera hızı ve açısal hızdaki değişimlerin uygula butonuna tıkladığımızda kamera yolumuza etki etmesini sağlıyoruz. Eğer kamera hızı ve açısal hızda değişiklik yaparsak ama uygulama butonuna tıklamazsak, uygula butonuna bu bizim kamera yolumuza etki etmeyecektir. O yüzden yaptığımız değişiklikleri uygula butonuyla sabitlememiz aslında gerekiyor diyebiliriz. FPS değeri bir saniyede gösterilecek kare sayısını aslında burada belirliyoruz. Kare sayısı arttırıldıkça yumuşak geçişler görünecektir. E, Ama kare sayısını arttırdığımız takdirde de animasyonun render süresi artacaktır. Çünkü şöyle düşünebiliriz, animasyonu her bir kareyi tek tek render alarak oluşturuyor program. Buradaki kare sayısı arttığında da render süreniz artıyor. Kareye git. Şimdi burada bizim belirlediğimiz kamera hızına ve açısal hıza ve kamera yolunuzun uzunluğuna bağlı olarak sizin kareleriniz oluşturulmuş oluyor. O gördüğümüz çizgilerimiz, kırmızı çizgilerimizi kare olarak düşünebiliriz. Sizin buraya girdiğiniz bir kare değerine göre program sizi perspektif ekranda o karedeki görüntüye atar. Zoom'a tıklarsanız da planda o noktaya zoomlanacaktır, yakınlaşacaktır. Değiştirip kareye git butonuna tıkladığınızda yine yeni bir karenize sizi götürür. Siz kamera yolunuzu oluşturdunuz, kamera hızınızı, açısal hızınızı oluşturdunuz ve diyorsunuz ki acaba benim hazırladığım kamera yolu, oluşturduğum kamera yolu nasıl görünecek? Bu noktada bizim öngörüntü seçeneğimiz yer alıyor. Burada gördüğünüz e, oynatma tuşları aslında işte play, ilerleme, hızlı ilerleme, en sona en başa döndür gibi seçenekleri kullanarak e, oluşturduğunuz yolun ön izlemesini render almadan perspektif ekranda hareket ederek görebilirsiniz. Bu noktadayken tersten oynat seçeneğini işaretlerseniz tanımladığınız yolun ön görüntüsünü sondan başa doğru oynatarak görürsünüz. Sürekli oynat seçeneği işaretli olursa tanımlanan yolun ön görüntüsü bittiği anda tekrar başa sarar. Durmadan ön görüntüleme yaparsınız. Çerçeveyi göster dediğinizde az sonra göreceğimiz, belirlediğimiz kaliteye göre tanımlanan yolun kalite ayarlarına göre kameranın alacağı görüntünün sınırlarını aslında görürsünüz perspektif ekranda. Tüm kareleri oynat derseniz ön görüntüleme yapılırken oluşturulan bütün kareler size gösterilecektir. Bilgisayarınızın o anki performansına bağlı olarak animasyon süresinden daha uzun bir ön görüntüleme yapılabilir. Gerçek zamanlı oynat dediğimizde ise yine perspektif ekranda animasyon süresine göre kare sayısını ayarlayarak
bir ön görüntüleme yapılır. Yine kare sayısı sizin o anki bilgisayar performansına bağlı olarak değişir. Yine buradaki tuşlara da ilk başta söylediğim gibi tıklayarak da yolu ileriye, geriye sarabilirsiniz ya da en sona ve en başa butonlara tıklayarak gelebilirsiniz. Animasyondaki ayarımızı nasıl yapıyoruz? Yine animasyon diyaloğunun alt tarafında tanımlı video kalitesi bölümü yer alıyor ve ön ayarlı video kalitesi bölümü yer alıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Ön ayarlı video kalitesi standart olarak kullanılan video kalitelerini yer alıyor. 360p, 720p, 2K, 4K gibi. Bunlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz. İsterseniz de tanımlı video kalitesi girerek tanımlı video kalitesini aktif hale getirerek istediğiniz bir genişlik ve yükseklik değerini siz de girebiliyorsunuz. Bu ayarlamalarınızı yaptıktan sonra render butonuna tıkladığınızda size program render ayarları diyaloğunu açacaktır. Burada da siz artık genel ayarlarda yer alan bu çözünürlük ve kalite ayarlarını değil, fiziksel gökyüzü sekmesinde yer alan aslında güneşin konumu gibi ayarlarınızı yapıp render butonunuza tıkladığınızda program sizin için e, renderınızı almaya başlayacaktır. Her bir karenin render alınma durumunu ekrandan takip ediyorsunuz ve sonunda onlar video olarak kaydederek ekrana geliyor. Şimdi gelelim İDECAD mimariyle alınmış render örneklerimize. Sonrasında da örneklerimize baktıktan sonra program arayüzümüze geçebiliriz. Ekranda gördüğünüz betonarme karkas bir yapıya ait render örneği. Gördüğünüz gibi betonarme burada elemanlarımız yer alıyor, tuğlamız yer alıyor ve bununla ilgili arka plana yine şurada bakın görebilirsiniz bir Sky klasöründe yer alan panoramik bir ekran görüntüsü eklenmiş, arka plan görüntüsü eklenmiş ve burada bakış açınıza göre sizin renderinizi tanımlamış oluyoruz. Bu ekranda gördüğünüz yine kanopi yapısına ait bir örnek. Burada sizin çelik objelerle oluşturduğumuz burada bizim çelik objelerle oluşturduğumuz bir yapı uzaktan ve yakından birleşim detaylarında aslında göründüğü render örneklerimiz burada gördüğünüz şekilde. Yine 10 katlı çelik bir yapıya ait render örneğimiz. Bakın materyallerimize metalik görüntüsünü elde edebilmek adına yansıtıcılık özelliği tanımlanmış. Camlarımızda yine yansıtıcılık var ama kendi rengini, mavi rengini kaybetmemiş. Yine bir sanayi yapısından örnekler. Bu üç boyutlu alınmış kat planı render, yani tefrişli kat planı diyebileceğimiz render. Az önce bunun üç boyutlu yazı dahil edilmiş halini görmüştük. Az sonra tekrardan da bunun projesine bakacağız birlikte. İç mekandan örneklerimiz. Bakın yine burada aynaya yansıtıcılık özelliği tanımlanmış. Dışarıdan güneş geliyor. Şurada gördüğünüz üzere ışıklar var. Yansıtma özelliği tanımlanmış seramiklere. Yine burada da aynı şekilde. Şurada çok azıcık da olsa bir manzara görünüyor perdenin arkasından. Yani siz renderlarınızda bu dış mekan renderları da olur, iç mekan renderları da olur. Çevrenizi ne kadar detaylı işlerseniz renderınızın gerçekçiliğini o kadar arttırırsınız. Bakın burada çok küçük bir alan görüyorsunuz. Manzara olarak görebileceğiniz perdenin arkasından. Ama orada onu koymayıp bir boşluk koysa o size bu renderın gerçekçiliğini bir tık azaltacaktır. Ama onu gördüğünüz anda sanki bir dairenin içindeymişsiniz hissi uyandırıyor. Camdan baktığınızda, perdeyi araladığınızda bir manzara görecekmişsiniz gibi hissettiriyor. Yine mutfaktan örneklerimiz. Bakın yine buralarda ışıklarım var. Spot ışıklarım bunlar. E, Dolap materyalinde bir yansıtıcılığım var. Yine bir ışık geliyor penceremden bu yana. Bir manzara tanımlı. Bahçe katı burası. Çimenlerimi görüyorum. Yine yakın çekimden iç mekandan bir render örneği. Dış cephe render örnekleri bunlardan.
çevreyi ne kadar işlerseniz, renderınızın özellikle dış cephe renderlarında renderınızın gerçekçiliği o kadar artacaktır. Yollarınızı yapmanız, yollara kaldırımları eklemeniz gibi gibi. Evet, sunumumuzun sonuna geldik. Yine program arayüzüne geçiş yapacağım. Geçiş yapmadan önce şöyle bir kısa bilgi vereyim. Sorularınız olursa bize telefon üzerinden İDEKET Mimari ile ilgili sorularınız olursa telefon üzerinden ya da teknik destek portalına yazarak teknik destek alabilirsiniz. Özellikle proje bazlı sorularınız varsa teknik destek portalından yazmanız daha uygun olacaktır. Projelerinizi kontrol edebilmemiz adına. Ücretsiz eğitimlerimiz ve webinarlarımız devam edecektir. Yine online kapsamlı yardım menümüz yani bizim bilgi bankası olarak adlandırdığımız kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Yine program arayüzünden de bir komuttayken ya da bir diyalog içerisindeyken F1 tuşuna basarak ulaşabilirsiniz. Program sizi otomatik olarak ilgili sayfaya yönlendirecektir. Kullanıcılarımız tarafından aktif olarak kullanılan forumumuz mevcuttur. Buraya da yazabilirsiniz. Sorularımızı diğer kullanıcılarımız da cevaplayacaklardır. Sunumumuzu tamamladık. Şimdi gelelim projemize. Bu ekranda gördüğünüz projeyi 2 hafta içerisinde sıfırdan başlayarak oluşturup bu hale getirdik. Bu proje üzerinden bazı gösterimler yapacağım. Görselleştirme menüsündeyim. Burada dediğim gibi işte materyal komutlarım, e, materyal düzenleme komutlarım, render komutlarım, animasyon komutlarım, ışık kaynağı komutlarım, kamera komutum, kütüphanem, 3 boyutlu yazım, yatay plan kestim yani tefrişli kat planında kullanacağım komutum burada yer almakta. Materyaller komutuna tıklıyorum. Materyal arayüzü diyaloğum açılıyor. Aşağıya doğru inerek proje içerisinde yer alan mevcut materyallerimi görebiliyorum. Burada arama kutusunda bahsetmiştik. Mesela burada ne yazalım? Ahşap yazalım. Bakalım ahşap isimli ya da ahşap geçen kaç tane benim materyalim varmış. Görelim. Ahşap olarak bir tane varmış. Seramik yazalım. Geldim. Seramik de bir tane varmış. Bunlara istediğiniz şekilde tıklayarak ulaşabilirsiniz. Cam desek mesela birden fazla yazan. Bakın bütün camlarınızı sizin listeledi. Burada istediğiniz cama gelerek far camı mesela bu araba büyük çoğunlukla yerleştirildi. Ona ait bir materyal. İstediğiniz materyale gidebilirsiniz. Yine burada şöyle bir materyale gidelim ama bu da çok görünmedi. Mat bir materyal bulalım. Ahşap cephe diyelim. Küp şeklinde gösterim var. Hiçbiri dediğimizde ön görüntüleme yapmıyoruz. Küreye tıkladığımızda da küre şeklinde bir gösterim elde ediyoruz. İstediğinizi kullanabilirsiniz demiştik. Oluştur butonuna tıkladığınızda materyal editörü geldi. Az önce konuştuğumuz bütün ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Efektlere geldiğinizde de yine çimen, tüy ve ışıma efektinin ayarını buradan görüyorsunuz. Yaptığınız değişiklikleri yine buradan takip edebilirsiniz. Burada demiştik ki arşivden yükle komutu var. Bu ne işime yarayacak? Arşivden yükle komutuna tıkladığınızda İDEKET'in kurulum klasörü içerisinde materyal dosyası açılacaktır. Burada size yüklü olarak gelen programa tanımlanan IMT dosyalarının burada listelenir. Buradan istediklerinizi projeniz içerisine aktarabilirsiniz. Sizin materyal kaydet dediğinizde de yine IMT uzantılı olarak dosyalarınız oluşturulacaktır. İsterseniz yine kurulum klasöründeki materyaller içine kaydedebilirsiniz. Yani oraya kopyalayabilirsiniz oluşturduğunuz dosyalarınızı. İsterseniz de kendi kütüphanenizi oluşturabilirsiniz. Buradan aç dediğinizde mesela Zebrano'yu açalım. Bakalım ne gelecek. Aç dediğimde bakın yeni materyalim yüklenmiş olarak geliyor ayarlarıyla beraber. Düzenle dediğimde genel ayarlarda bakın dokuları, tanımlı dokular, kabartma kısmı,
yansıma değerleri, bütün ayarlarıyla beraber geliyor. Ben materyal kaydet dersem de program benim için bu materyali kaydedecektir. Mesela kaydet dedim. Bunu masa üstüme kaydetmek istiyorum. E, Ahşap diyorum. Kaydet dediğimde program IMT dosyasını benim için kaydedecektir. Yine ben bunu e, kurulum klasörünün içerisine kopyaladığımda burada materyal yükle dediğimde, arşivden yükle dediğimde bunu görebiliriz. Bakın masa üstündeki benim ahşap materyalimi gördü. Aç dediğimde aynı materyali ikinci kez getirmiş oldu. Şimdi materyallerimi gördüm. Bir de bu materyalleri objelere atarken kullandığım yöntemlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. E, İlk 2 hafta boyunca obje ayarlarına her girdiğimizde materyal görünüş gibi bir bölüm vardı. Buradan biz tıklayarak istediğimiz materyali seçebiliyorduk. Mesela seramik taş diyelim. Burada tek materyal ya da her yüzey için farklı materyaller tanımlayabilirdim. Ve ilgili yüzeye tıkladığım zaman bu dokunun uzunluğunu, açı değerini, yukarıya aşağıya doğru kaydırmayı, dokunun aynalanmasını yani simetrisinin alınması gibi ayarlarımı ben buradan yapabiliyordum. Benim materyal ata diye bir komutum daha mevcut. Bu benim ne işime yarıyor? Benim perspektif ekran üzerinden hızlı bir biçimde materyal tanımlamamı olanak sağlıyor. Nasıl? Materyal ata komutuma tıkladım. Geldim, materyaller diyaloğum açıldı. Ama burada benim az önce açtığım materyaller diyaloğundan farklı olarak mod ve uygula diye 2 tane bölümüm yer alıyor ve burada ata diye bir butonum yer alıyor. 2 farklı materyali tanımlama yöntemim var. Biri atama. Bu şu şekilde işliyor. Siz objenizi, materyalinizi seçiyorsunuz. Ahşap seçelim. Objemi ve materyalin atanacağı yüzeyleri seçiyorum ve ata butonuna tıklıyorum. Program benim için bu yüzeylere materyalimi atıyor. İkincisi ise boyama yöntemim. Bunu seçtiğimde burada listede seçili olan materyali tıkladığım her noktaya program direkt olarak atıyor. Hangisini tercih ederseniz bu yöntemlerin kullanabilirsiniz. E, Uygulama bölümünde de 2 farklı seçeneğim var. Biri yüzey, yani şu kenarda daha rahat gösterebilirim. Şuraya tıkladığım anda benim sadece tıkladığım noktadaki yüzeyin materyalini değiştiriyor. Buradan ben gelir grubu seçersem ve buraya geldim. Seçtiğim anda benim seçtiğim elemanın bütün yüzeylerine materyalimi tanımlıyor. Buradaki önemli noktamız, dediğim gibi, seçtiğimiz uygulama yöntemi ve modumuz tamamıyla sizin çalışma şeklinize bağlı olarak istediğiniz seçeneğinizi seçebilirsiniz. Eğer ben burada tamam değil de iptal butonuna tıklayıp çıkarsam burada yaptığım bütün seçimler iptal olur. Tamam butonuna tıklarsam da bu seçimlerin hepsini koruyacaktır. Materyal düzenlemede kullandığım ikinci komutum yüzey dokusu değiştir materyali. Bunu seçtiğim anda program imlecimi değiştiriyor ve benim tıkladığım yüzeydeki materyalimi düzenlememe olanak sağlıyor. Projeksiyon parametreleri diyaloğum açılıyor. Burada istersem yüzeye uydur, tekrar sayısı gibi ayarlarım var. Ama ilk olarak bunun için şöyle bir çiçek deseni seçelim. Bunu yapacağım değişimleri daha rahat takip edebilmeniz adına seçiyorum. Çünkü bu materyal bu cephe için çok gerçekçi bir materyal değil. Geliyorum. e, Yüzeye uydur seçeneğine tıkladığımda program benim için tanımlı olan dokuyu bütün bir yüzeye ayarladı, yerleştirdi. Tekrar sayısına tıklıyorum. Geldim yine. Program birebir olacak şekilde yerleştirdi. Benim burada yapacağım sayısal değişikliği program yine otomatik olarak burada gerçekleştirecektir. Eş zamanlı takip edebilirim. Boyut dersem de yine materyalin dokunun boyutunu aslında burada girerek belirlemiş oluyorum. Geldim, dokuya göre benim materyalimi döşedi. Burada açı girersem istersem elle bir değer girebilirim. 30 girdim. Benim materyalimi döndürecek. İstersem de burada
girdiğim artış değerine bağlı olarak döndürme işlemini devam edecektir. Öteleme dediğimiz aslında sizin eklediğiniz dokunun sağa ya da sola kaydırılması. Yani dokunun konumunu, başlangıç noktasını beğenmediyseniz bu noktada yardımcı olacaktır ve ötelemede aşağıya ve yukarıya kaydırma olacaktır. U aynalama dediğimiz U ve V aynalama aslında sizin dokunuzun simetriğini alıyor. Y ve X eksenine göre. Gelelim bir de V aynalamaya bakalım gibi. Yine iptal butonuna tıklarsam program benim için bu yaptığım değişikliği kale almadan eski haline döndürecektir. Şimdi burada materyal ata komutuyla hemen hızlıca yine şu çiçek materyalini ben çok sevdim. Bütün yüzeylerimize tamama tıkladım, direkt geliyorum. Boyama grup olsun. Sadece yüzey olsun. Geldim. Benim derzli, dokulu materyallerim olduğu zaman bu ahşapta, seramik gibi kaplamalarda da olacaktır. Şöyle. Şu iki katı tanımlamamız yeterli olacak. Tamam diyorum. E, Bakın girdiğim, çok yaklaştım. Girdiğim doku fark ettiyseniz obje değiştiğinde kesilmeler yaşanması durumu görüldü. Ne oldu? Çiçek yarıda kesildi, tekrardan atamaya başladı. Burada da yarıda kesildi, tekrar başladı gibi. Derzli ve büyük dokulu ya da büyük desenli materyallerimde bu durumu ben yaşayabiliyorum. O zamanlar içinde geliyorum, düzlemsel doku kaplama komutuma tıklıyorum. Düzenleme yapmak istediğim yüzeylerimi seçiyorum. Burada yüzeylerimi seçtim. Farenin sağ tuşuna tıklayarak seçimimi bitiriyorum. Ve bu noktadayken bir başlangıç noktası seçiyorum ben. Çünkü dokuyu benim belirlediğim o başlangıç noktasından başlatarak program o seçtiğim bütün yüzeylere tanımlayacak. Geliyorum, burayı seçtim. Plan ekranıma geliyorum. E, Tam buranın karşısına gelecek şekilde seçim yapıyorum ve dik olarak seçiyorum ki materyalimde bir bozulma olmasın. Bakın bakış yönümü bana gösteriyor. Tıkladığım anda yine projeksiyon parametreleri açılıyor ve bakın benim bütün yüzeylerimi sanki tek bir yüzeymiş gibi algılayıp az önce gördüğüm o kesilmelerin hiçbirini bana yaşatmadan yekpare olarak benim materyalimi tanımlıyor. Yine buradan istersem açıyı değiştirebilirim. Bunu yaptığımda yine hep beraber hareket edecektir. Her bir obje yüzeyi ayrı ayrı değil, tek bir yüzeymiş gibi hareket edecektir. Tamam butonuna tıkladığım anda benim materyalim burada oluştu. Yine burada plan düzleminde ilgili projeksiyonuma tıklayarak ayarlarına girip istediğim düzenlemeyi yapabilirim. Bunu yaptıktan sonra bu yüzeyler için yüzey dokusu değiştir komutu işlemeyecektir. Buradaki tanımladığınız yüzey baz alınacaktır. Bunu sildiğiniz takdirde ancak tekrardan eskisi gibi düzenlemenizi yaparsınız. Bunu yaptığınız anda zaten yapılan bütün değişiklikler de geri gidecektir. Şimdi hızlıca bir render alalım. E, Örnek projemiz üzerinden. E, Kamera oluşturmayı da size göstereyim ayrıca. Şimdi ben perspektif ekrandayım. Bakın burada perspektif ekranda olduğumu da görüyorum zaten. Buradan takip edebilirsiniz nerede olduğunu. E, Plan ekranımı bilerek kapadım daha rahat hareket edebilmek adına. Geldim. Ben dedim ki şu açıyı ben çok beğendim. Şöyle olsun. Ben hep bu açıda render almak istiyorum ama bu esnada ben materyal denemeleri yapacağım. Açıma bağlı olarak belki çevreyi farklılaştıracağım. Yeni ağaçlar ekleyeceğim. Objelerimi değiştireceğim. Bunu yaparken bu açıyı kaybetmek istemiyorum. Bu açıya tekrar geri dönebilmek istiyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Buradan kamera oluştur komutuna tıkladığım anda
Bakın bana uyarıyı verdi. Kamera 8 oluşturuldu. Perspektif yazan yerim artık kamera 8 olarak adlandırıldı ve tamam dedim. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken nokta şu. Kameranızı oluşturduktan sonra yapacağınız her hareket kamera açınızı değiştirecektir. Nerede bırakırsanız görüntünüzü son olarak kameranız o noktayı baz alacaktır. O yüzden farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Varsayılan görünüş olarak perspektif görünüşe geçiyorum ve ben dönüyorum, dolaşıyorum, değişikliklerimi yapıyorum ve diyorum ki ben tekrardan az önceki açımla render almak istiyorum. Varsayılan görünüşe geldim. Buradan kamera 8'di, geldim ve ilgili açıya geldim. Bakın burada mesela daha önceden kaydedilmiş farklı 7 kamera açısı da mevcut. İstediğiniz sayıda kamera tanımlayabilirsiniz. Kameralarınız mevcut katlarda tanımlanır. Bu yüzden bir üst kata geldiğimde ben kamera 8'i bulamayabilirim. E, Buna dikkat etmenizde fayda olacaktır. Geldim bunu yaptım. Burada bakın kocaman bir çimen alanım var. Acaba burada benim çimen alanımda çimen efekti tanımlı mı? Farenin sağ tuşuna tıklıyorum hemen. Burada materyal özelliklerini değiştir ya da ribbon menüdeki şu komutunuz yer alıyor. Buna tıklıyorum ve bu aşamadayken materyali değiştirmek istediğim hangi materyalin özelliklerine girmek istiyorsam ona tıklıyorum. Ben burada çimenin özelliklerine girmek istiyorum. Materyal listesinden arayıp çimeni bulmak yerine perspektif ekrandayken direkt materyal özellikleri değiştir komutuna girip çimen materyalin olduğu herhangi bir objeye tıkladığımda bana materyal ayarlarını açıyor. Bakın burada bir materyal tanımlı. Geliyorum efektler bölümüne ve burada yine efekt verilmiş, tüy efekti verilmiş 5000'e 3 olarak. Çok yüksek değil, tamam diyelim. Geliyorum farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Render butonuna tıkladım. Geldim. Şuradaki değerimizi bir miktar düşürelim. 800-600 yapalım. Kalitemiz orta olsun. Tamam diyeceğim çünkü şu anda çözünürlük değerini oynadığım için sınırlarım ne onu bilmiyorum ve geliyorum burada kesin çerçeveyi göster butonuna tıklıyorum. Bakın şurada bir siyah bir çerçeve oluştu. Bu benim render alacağım alanı tanımlıyor. Tekrardan açımı buna göre ayarlıyorum. Geldim. Hızlı olması açısından küçük boyutta bir render alıyorum. Geldim. İster yine failin sağ tuşuna tıklayarak render diyebilirim ya da buradan render komutuna tıklayabilirim. Ortaydı. Bunlar uygundur. Fiziksel gökyüzümdeki ayarlarımı da kullanabilirim ve render butonuna tıklıyorum. Ee, Bakalım nasıl alacağız? Bakın çimen ve tüy efekti aktif olduğu için ilk olarak render'da benim çimen ve tüylerimi oluşturmaya başlıyor. Kaliteyi biz düşük tuttuk 3 hatta daha da düşürebilirdik aslında. Oldukça uzağız baktığımızda render çerçevesi olarak uzak çimenlerden. Bu yüzden oradaki detayları çok fazla görmeyeceğiz. Ama bu şekilde alalım. Süreyi görelim. Sonra da efektimizi kapatarak bir render alalım. Aradaki farkı sizlerle beraber görelim. Doku yüklemesi yapıyor, sonra ışık hesaplamasını yapacak ve sonrasında da renderımızı almaya başlayacak. Ne demiştik? Çimen efekti aktifken render süreniz değişecektir. Yine çimendeki kaliteye ve yoğunluğa bağlı olarak da render sürenizi etkileyecektir. Ama tabii ki de yakın çekimde aldığınız zaman bir örnek veriyorum zemin katı aldığınızda ve çimenlere çok yakınken çimen efektini ve kalitesini bir miktar yükseltmekte faydalı olacaktır. Render süreniz buna göre uzayacaktır evet ama aldığınız sonuç da ona göre artacaktır. Burada bakın hızlı bir render aldık çünkü kalite olarak da orta seçtik. Çimen miktarını da azalttık. Ve renderımızı bu şekilde tamamladık. Yaklaşık 1 dakika 20 saniye içerisinde renderimizi aldı. Hadi gelin bir de çimen efektini kapatarak alalım. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Yine render komutuna tıklıyorum. Materyal özelliklerini değiştirmek istemiyorum. Sonradan açmayı unutursam diye. Benim burada 2 tane materyal ayarlarında seçeneğim var. Çimen etkisini geçici olarak devre dışı bırak, ışıma etkisini geçici olarak devre dışı bırak olarak. Bununla şu anlık bir işim yok. Çimen etkisini geçici olarak devre dışı bırak seçiyorum ve render'a basıyorum. Bu çimen efektimi geçici olarak bırakıyor. Bu renderlık. Geliyorum. Render'a bastığımda bakın direkt aydınlatmaya başladı. Hiç prosedürel çimento hesaplaması yapmadı. Ve direkt almaya başlıyor render'ımı. Bu yaptığım efekt, çimento efektini geçici olarak devre
dışı bırak seçimi. Eğer her renderda bunu devre dışı bırakmak istiyorsanız her seferinde işaretlemeniz gerekiyor. Yaptığım bu seçim sadece bu render'ı ilgilendiriyor. Bakın 22 saniye gibi bir sürede render'ımı tamamladı. Bir önceki yanlış hatırlamıyorsam 1 dakika 22 saniyeydi. Hemen hemen bir 3-4 katı kadar fark ettirdi diyebiliriz. Buna hayır diyelim ve sizinle az önceki mutfaktaki render'ımıza bakalım. Sunumda kullandığım örneğime beraber bakalım. Geliyorum. Bakış açılarımız aynı gördüğünüz gibi. Hatta şurada tanımlanmış bir tane daha kameram var. Bu ekran kamera 4, bu ekran kamera 2. Burada bir perspektife geçelim ve yaptığımız işlemi bir inceleyelim. Geliyorum varsayılan görünüşe. Buradan perspektif görünüşü seçtim. Geldim. Bakın az önce bahsettiğim, görselini size gösterdiğim manzaram aslında bu benim. Buraya bir duvar objesi tanımlanmış mı? Bakalım. Ha, kutu objesi tanımlanmış ve arka planına manzara tanımlanmış. Geliyorum görselleştirme, materyal özelliklerini değiştir. İlgili materyali seçtim. Bakın genel ayarlarda doku olarak bir manzara tanımla, efektlerde ise ışık hesaplaması yapma diyorum. Çünkü gün ışığının içeriye girmesini istiyorum. Gölge alır ve gölge yaparı da kapıyorum. Çünkü gelecek olan gün ışığı burada gölge yapmasına olanak sağlarsa bu materyalin içerisi karanlıklaşır. Ben doğal ışığımı da içeriye almaya devam etmek istiyorum. Bunun yanında burada bir tane de plan düzleminde baktığımda bakın notla düşürmüş aydınlatılmış bir objem var benim. Hemen perspektif ekrandan şöyle bir gelelim. Bu objemizi de görelim. Bakın şurada. Hemen şu bakış açımın şuradaki açımın arka tarafında yer alıyor. Ee, Gelelim hemen bunun da ayarlarına bakalım. Yine bakın burada bir doku tanımlı değil, bir renk tanımlı. Efekt olarak da gölge alır ve gölge yapar olarak verilmiş. Işıma inaktif hale getirilmiş. Çünkü dışarıdaki ışığı kullanacağız. Gelelim hemen buradaki alanımıza. Bunu daha aydınlık yapmak istediğimizde geliyorum. Materyal özelliklerini değiştir dedim. İlgili objeme tıkladığımda ışıma seçeneğini işaretleyerek de yapabilirim. Şu anlık ihtiyaç duyulmadı. Duyulmamış. Gelelim hemen. Neden duyulmadığını beraber görelim. Render diyorum. E, Kameradayım. Fiziki gökyüzü kullanabilir. Manzaram var zaten benim burada. Orta kalitede alalım. Fiziksel gökyüzüne geldiğimizde bakın gün ışığı şiddeti burada arttırılmış. Bu daha düşük olarak gelir. Bu nedenle benim tekrardan bir aydınlatmaya ihtiyacım yok. Pencereden gelecek ışık benim için yeterli olacaktır. Render'a basıyorum. Bakalım nasıl bir render alacağız. Bu noktada bakın iki tane aslında perspektif ekranım var. Hangisi aktif hale getirildiyse oradaki renderiniz alınacaktır. Bunu aktif hale getirmek için de ilgili perspektif ekranına tıkladım ve e, o ekran aktif hale geldi. Render'a bastığım anda da e, o ekrana ait görüntünün render'ı alınmaya başlandı. Render kalitemize, materyallerimizin ayarlarına, materyallerimizin, dokularımızın kalitesine göre render sürelerimiz değişecektir. Şu anda orta kalitede bir render aldığım için oldukça hızlı şekilde alabiliyoruz. E, İsterdim ki eğitim esnasında daha kaliteli renderler de alabilelim ama bu çok uzun süreceği için zaman kaybetmeden size ayarları ve etkilerini en azından birebir de gösterebilmek adına örnekleri orta kalite üzerinden alıyorum. Bakın arka taraftaki ışıma efektine hiç ihtiyacım kalmadı. Çünkü oldukça güzel bir aydınlatmam var. Bu benim için yeterli. Bir tane de ışıma efekti olan bir projeden örnek bakalım. Gelelim. Şimdi burada öndeki kısımda
Aktif hale getirelim. Perspektif görünüşüne geçelim. Bakın. Şimdi bir odam var, bir yatak odası var burada. Bir camı var ve sadece bu camdan ışık alıyor. Şu arka tarafında bu sefer hiçbir ışıma objesi yok. Geliyorum, yine bir manzara tanımlanmış. Güzel bir sahil manzarası, deniz manzarası var. Ve bunun arkasında bir tane daha obje tanımlanmış. Az önce aslında aktif olmayan, ışıma tanımlanmış obje burada aktif olarak gelecek. Materyal özelliklerini değiştir diyorum. Tıkladım ve bakın burada ışımam artık aktif halde. Genel ayarlarda bir renk belirlenmiş. Gün ışığı rengi aslında burada seçilmiş, doğal bir ışık hissi oluşturmak adına. Bizim güneş ışığının etkisini arttırmak aslında buradaki amaçladığımız nokta. Ve bakın, bir öncekine göre manzarada biz burada gölge alır ve gölge yapar işaretli değil, ışık hesaplaması yapma işaretliydi. Burada artık bu işareti de kaldırıyorum. Çünkü bu ışıma yapacağı için bu hesaplamayı yapmasını istiyorum. Gölge alır ve gölge yapar kesinlikle işaretlemiyorum. Çünkü ben bunu işaretlersem önündeki objeyi görecektir ve buna bağlı olarak da ön tarafa bu objenin gölgesini düşürecektir. Tamam. Materyalim de tamam. Geldim. Belirli noktalarda burada bir ışık kaynağım var. Burada bir halım var. Buna da yüksek ihtimal tüy efekti tanımlanmıştır. Hemen bakalım. Geldik. Evet. Tüy efekti tanımlanmış vaziyette. Gölge alır ve gölge yapar. Burada bakın işaretle. Çünkü ışık vurduğu zaman bunun bir gölgesinin oluşturulmasını istiyorum ben. Kalitede tamam diyelim. Yakın çekim birazcık detaylı olabilir. Geliyorum. E, Kamera birdeyim. Bakın aktif olduğu kırmızıdan belli. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Render diyorum. Geldim. Genel ayarlarda bakın tanımlı aktif, ama ben hızlı olması açısından ortaya aktif hale getiriyorum. Şunu da bir miktar küçültsek, 800'de 600 diyelim. Tamam diyelim. Şurada bir kesin çerçeveyi göster diyelim. Tamam, yeterli bir alanımızı alıyor. Tekrardan sağ tuş menüden render satırına tıklıyorum ve render butonuna tıklıyorum. Bakalım renderımız alınsın. Küçük bir alan olduğu için bakın şeyi hızlı geçti. Bu sefer prosedürel tüy ve çimen etkisini hesaplamasını çok hızlı geçti ve direkt aydınlatma hesaplamasına başladık diyebiliriz. Çok hızlıydı. Yine orta seviye aldığımız için bu da etkili olacaktır. Kaliteyi arttırdıkça dediğimiz gibi detaylarınız daha netleşecek. Renderınız daha kaliteli hale gelecektir. Evet, hızlıca renderımızı alıyoruz. Bakın, yine burada tanımlı olan materyallerdeki yansıtıcılığı görüyoruz. Buraya eklenen ışığın etkisini görüyoruz. Şu halıdaki çimen ve tüy kısmında artık hissedilir hale geldi. Yaklaştıkça daha iyi göreceğiz. Ve dışarıda çok güzel bir deniz manzaram var. Burada iç tarafta şurada gördüğünüz ışık dışarısında bir ışık, ışık dışında bir ışık tanımlı değil. Planda da gördük. Arkamızda bir obje de tanımlı değil. Bakın, sadece kameram ve duvarım var. Aslında kapalı bir alan, tamamen bir kutu içerisinde. Ama önüne tanımladığım manzara ve manzaranın arkasındaki ışıma sayesinde sanki dışarıda çok güzel bir öğle vaktiymiş gibi bir his oluşturuyor bizlerde. Evet, halının tüyleri de burada yeterince hissediliyor diye düşünüyorum. Hemen hızlıca bir tefrişli kat planı, yatay plan kesit anlamında bir alalım. Bir tane de animasyondan örnek alalım. Bu az önce size gösterdiğim, sunumda kullandığım aslında görselin proje hali. Şu açıyı ben diyorum ki çok beğendim. Ben bunu sabitleyeceğim. Geliyorum, yine kamera oluştur dedim. Açımı sabitledim, kameramı oluşturdum ve perspektif ekranıma geliyorum. Az sonra alacağım render'ın ön hazırlığını aslında yapmış bulunuyorum. Geldim perspektif görünüşüme. Bakın, kameram görünüyor. Birkaç farklı yerden de zaten kamera tanımlanmış. Bakın burada 3B yazı komutuyla oluşturduğum yazılarım, 3 boyutlu yazılarım yer alıyor. Ayarlarına girdiğim zaman bakın
Burada görebiliyorum, kod uzunluk değerlerini değiştirebiliyorum, materyalini değiştirebiliyorum, dönüş açısı vererek istediğim noktalarda bir dönüş sağlayabiliyorum. Bu tamamıyla sizin tercihinize kalmış vaziyette. Farklı açılar vererek farklı şekilde döndürebiliyorum. Bunu iptal diyelim. Gelelim bir tane de hep beraber bir üç boyutlu yazı oluşturalım. Nasıl demiştik? İlk olarak görselleştirme bölümüne geldim. Burada 3B yazılar altından yazılara tıkladım ve bunu iki boyutlu halini oluşturuyorum. Salon diyelim yine. Ve ebatını değiştirmeyeceğim. Birebir bu ebatta olsun. Geldim 3 boyutlu yazı komutuna tıkladım. Yazımı seçtim. Bakın bu perspektifte bu yaptığım işlemi ya da yazıyı hiçbir şekilde görmüyorum. Çünkü iki boyutlu bu hala. Farenin sağ tuşuna tıkladım ve bakın benim üç boyutlu yazım aslında oluşmuş oldu. Bulunduğu noktada, farenizin bulunduğu noktadaki objenin kodunu alarak yerleştirme şeyindedir, durumundadır. Geliyorum, ben yere yerleştirmek istiyorum. Tıkladım. Burası olsun diyorum. Ayarlarına girdim. 90 derece olmasın, sıfır olsun. Tamam diyelim. Şunun yerini de şöyle kullanabiliriz. Bu şekilde istediğiniz noktalardaki objelerinizi oluşturabilirsiniz. İsterseniz de buradaki 90 dereceydi. E, Kod değerini bir metre yapalım. Bu şekilde de isterseniz cephenizde de kullanabileceğiniz objeler haline getirebilirsiniz. Tamamıyla projenizin ihtiyacına ve sizin tercihinize bağlı olarak üç boyutlu yazılarınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi ben bunu yaptım, çok güzel. Ama ben istiyorum ki yatay plan kesit alırken ben pencerelerimin kesin, yani pencerelerimi yatan tefrişli kat planlarında görmek isterim. Nerede olduğunu gösterebilmek adına. Geliyorum, yatay plan kesit komutuna tıklıyorum. Yine şurada perspektif ekranımızı açalım. Yatay plan kesit komutuma geliyorum. Toolbarım açılıyor. Yeni yatay plan kesit diyorum. Ve bana ayarlar diyaloğunu açıyor. Burada istersem belirlediğim kotun üstünü ya da altını trimleyebiliyorum, merdivenleri kesebiliyorum ya da kesmeyebiliyorum. Kütüphaneleri kesip kesmemek benim kararım oluyor. Teşkilat planlarında merdivenleri kesebiliriz. Çok bir şey yok. Ya da kesmeyebiliriz. Burada merdiven var mı bilmiyorum. Ama gölge olmaması açısından merdivenlerin kesilmesini istiyorum ben. Kütüphaneleri kes seçeneğini işaretlemiyorum çünkü objelerimi görmek istiyorum. Kesilmemesi gerekiyor. Tamam butonuna tıklıyorum ve program benim için 150 santim kotundan e, kat planımı kesiyor. Bakın. Şimdi bunu kesti ama buraları kırmızı kırmızı göründü. Geliyorum, yatay plan kesit bir işaretli ayarlarına giriyorum. Buradan istersem otomatik doku diyebilirim, istersem rengi değiştirebilirim, istersem materyal tanımlayabilirim. Burada benim pastelde siyah bir tonum vardı. Ben bunu tanımlamak istiyorum. Geldim. Şimdi otomatik dokuyu işaretlemiyorum. Pastel 15'in işaretlenmesini istiyorum. Tamam dediğimde materyal pastel 15 olarak değişecek. Bakın değişti. Şimdi yatay plan kesit aldım. Çok güzel. Tefrişli kat planı dediğimizde yatay plan kesit komutundan çıkalım. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Varsayılan görünüş olarak üst görünüşü ayarlıyorum. Geliyorum. Sonra render komutuna tıklıyorum. Bunu tıklamadan önce şöyle bir şey yapalım. Kesin çerçeveyi göster seçeneğine tıklayalım. Tabii bu üst görünüş olduğu için bunu göstermeyecek. Geliyorum tekrardan. Şöyle yerleştirelim. Biraz daha uzaklaşalım. Ee, Sadece kesin çerçeveyi göster perspektif ekranda görünüyordu. Render butonuna tıkladım. Geliyorum, orta olsun. Arka planı gri olsun istiyorum. Çünkü ben bunu direkt olarak kullanacağım.
Fiziksel gökyüzüne geldiğim zaman güneşin dikeyle yaptığı açıyı 5 istiyorum. Sıfır yapmıyorum özellikle. Çünkü sıfır yaptığım zaman hiçbir gölge oluşmaz ama ben yatay tefrişli kat planlarında objelerimin bir miktar gölgesinin oluşmasını isterim. Burada güneş büyüklüğü çarpanı ve güneş ışığı şiddetimi minimumda tutuyorum. Birde tutuyorum. Tamam demiyorum. Render butonuna tıkladığımda program benim için ekranıma baz alarak ön görünüşlerde olduğum için renderımı almaya başlıyor. Gölgelerin miktarını bir miktar arttırmak isterseniz dikeyle yaptığı açıyı 5 değil de 10 diyebilirsiniz. Benim için şu an için 5 yeterli sonucu veriyor. Bakın çok hafif gölgeleri var. Yani o yükseklik hissini bende uyandırıyor. Bu şekilde yatay tefrişli kat planlarınızı yatay plan kesit komutuyla hazırlayabiliyoruz. Geldim. E, Tekrardan perspektif görünüşe. İstersem yine varsayılan görünüşte az önce belirlediğim kamera üçü de belirleyerek tekrardan bir render alabilirim. Render almak yerine sizinle bu proje üzerinden bir animasyon oluşturalım. Geliyorum, kamera üçten çıkıyorum. Varsayılan görünüşten perspektife geçiyorum. Perspektif ekran içerisindeyim. Ne demiştim? İlk olarak bir kamera yolu belirlemem gerekiyor benim. Kamera yolu komutuna tıkladım. Geldim. Kamera yolu toolbarım açıldı. Ve şu noktadan başlayalım diyorum. Ekledim. Şöyle bir dönelim. Çok uzaklaştım. Biraz yakınlaşalım. Buradan tekrar bir açım olsun. Ekledim. Şöyle bir yakınlaşma yapalım. Mesela salona nokta ekledim. Uzaklaşıyorum ve açımı değiştiriyorum. Şöyle gelelim. Nokta ekle dedim ve yine ekledi. Burada bitir diyorum. Bu kadar yeterli benim kamera yolum için. Şimdi uzaklaşıyorum. Bakın kamera yolumu perspektif ekranda görebiliyorum. Hemen plan düzlemini de açıyorum. Bakın gezindiğim kamera yolu burada yer alıyor. Kamera animasyonu komutuna tıklıyorum. Geldim. Kamera yolumu seçtim. Farenin sağ tuşunu tıklayarak seçimimi bitirdim ve kamera animasyonu ayarlarım açıldı. Şimdi biz burada demiştik ki kamera hızı ve açısal hızı burada gireceğiz. Uygula diyeceğiz ama öncesinde ben burada oluşturduğum yolun bir ön izlemesini göreyim. Sürekli oynatı kapatıyorum. Çerçeveyi gösteri aktif halde tutacağım çünkü e, render esnasında yani animasyonun sınırlarını görebilmek adına başlatıyorum oynat bölümüne. Bakın program benim için belirlediğim kamera yolunda gerçek zamanlı olarak oynatıyor. Gerçek zamanla oynat şöyle iyi olacaktır. Kameranızın hızını daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Bir tık tık böyle bir geçiş gibi hissedebilirsiniz ama en azından kameranın geçiş hızını daha iyi size aksettirecektir. Bu bana çok yavaş geldi. Ben bunu 10 yapmak istiyorum. Açısal hızı 30 yapalım diyorum. Uygula butonunu tıkladım. Tekrardan başlıyorum. Bakın daha hızlı. Dönüşlerim bir tık daha yavaş ve bu şekilde oluşturuyorum. Buradan kameramın kalitesini seçiyorum. E, Animasyon videosunun kalitesini seçiyorum. İşte dediğim gibi tanımlı olarak gelen seçeneklerim burada benim var. 6 tane seçeneğim mevcut ama isterseniz yine tanımlı video kalitesi diyerek siz buraya istediğiniz genişlik ve yükseklik değerini girebilirsiniz. Burada seçtikten sonra render dediğinizde program render ayarlarını diyaloğunu açacaktır ve burada fiziksel gökyüzünde bu ayarlamalarınızı güneşin konum ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Yaptığınız ayarlara göre çünkü güneşin aydınlatma hesaplamaları yapılacaktır. Render dediğinizde de renderinizi almaya başlayacaktır. Şöyle bir şey yapalım hemen. E, Daha kısa bir kamera yolu belirleyelim sizinle beraber. Böylece oluşturulan sonucu da görelim. Geliyorum. Şöyle olsun. Hmm. Kamera yolu komutuna tıkladım. Başlangıç noktam burası. Şöyle bir gelelim ve şu noktada bitirelim. İki tane nokta oluşturacağım. Dediğim gibi uzun olmaması için şöyle geldim. Kamera animasyonuna tıkladım. Buna tıkladım. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Bir ön izlemesini alalım hemen.
Evet, hızlı oldu. Kare sayımız az olur. Olsun. İstersek 5 diyerek bunu azaltabiliriz. Tekrar oynatıyorum. Ben burada 10'la devam edeceğim. Dönüşü de yine 45 yapalım. Son bir kez ön görüntüleme yapalım. Ön görüntülemeyi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Dediğim gibi şurada mesela tersten oynasın görelim ön görüntüdeki etkisini. Sürekli oynatı görelim. Bu şekilde istediğiniz kadar oynatmalarınızı yaparak istediğiniz noktalarda değişiklik yapabilirsiniz. Şöyle de göstermek isterim. Perspektif ekranda kamera yolunuzu seçtiğinizde bakıştaki açıyı değiştirmeden kameranın konumunu değiştirebilir ya da kameranızın yerine değiştirmeden bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bir ön görüntüleme almak uygun olacaktır. Geliyorum yine burada perspektif ekranıma. Geldim. Kamera animasyonundan seçtim. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Bir tane tekrar alalım. Tamamdır. Render diyorum. Burada kalite olarak 360p seçmiştik. Şunu 480 yapsak. Geliyorum render diyorum. Gökyüzü ayarları olduğu gibi kalsın diyorum ve tekrar render'a tıkladığımda bana diyor ki ben bunu nereye kaydedeyim? Diyelim ki animasyon bir adıyla kaydet diyorum. Bunu öncesinde yapıyor ki siz daha sonradan kaydetmeyi unutup da kapatırsanız gibi bir durumun önüne geçmiş oluyoruz. O yüzden ismimi verdim, kaydet butonuna tıkladım ve program benim için artık renderını almaya başladı. Yaklaşık seçtiğim kalite ve kare sayısına bağlı olarak render animasyonumu oluşturma sürem değişecektir. Bakın burada toplamda 107 kare alacağını söylüyor ve hangi kareyi yaptığını söylüyor, hangi karede olduğunu söylüyor. Şu an aydınlatma hesaplamasını yapıyor. Sonrasında da render alımına başlayacak. Bu şekilde devam edecek. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi render'ı almaya başladım. Burada seçtiğiniz kalite, kullandığınız malzeme, malzemeleri tanımladığınız özelliklerle beraber render süreniz değişecektir. Bu şekilde bütün belirlenen 107 karenin de aslında renderını alacak diyebiliriz. Ben şimdilik uzun sürecek çünkü bunu durduruyorum. Tamamlandığında masa üstünde aslında sizin bu projeniz kaydedilmiş olacak. Şöyle bir şey yapabiliriz. Çok hızlı olması açısından hızımızı değiştirmeden bir tane daha animasyon başlatalım ama bu sefer kaliteyi düşürerek bir deneyelim, daha hızlı olacaktır. Hatta hızımızı da bir arttıralım. Kare sayımız değişmiş olsun. Çok mu hızlı olacak bilmiyorum ama olsun. Önemli olan bizim nasıl bir sonuç elde ettiğimizi görmek. Geldim, tekrar render diyorum. Bana tekrar soruyor. Bakın aldığı noktaya kadar ki e, burada animasyonum görünüyor. Animasyon 2 diyorum. Kaydet diyorum. Geldim. Bakın 37 kareye düştü. Hızımı arttırdım ve 37 kareye indi. Bu render alımı yapılırken gelin biz sizinle bakalım. Hı, yapmayalım, bekleyelim. Masa üstünden belki diğer videomuza bakabiliriz diye düşünmüştüm ama beklemek daha doğru olacak. 12 tanesi bitti bile. Bu noktada önemli olan
şunu söyleyebilirim. Materyallerinizde, materyal ayarlarındaki e, tanımladığınız objelere özellikler sizin render'da görmek istediğiniz özellikleri ne kadar yansıttığıdır. Buna göre düzenlemelerinizi yapacaksınız. Bazen kullanıcılarımızda bize standart bir ayar olup olmadığına dair sorular geliyor. Aslında yok. Sizin render açınıza bağlı olarak aslında materyalin sergilemesi beklenen, sergilemesini göstermesini istediğiniz davranış farklılık gösterebiliyor. Güneşinizin açısına göre de işte tam arkadayken materyalin bir tık daha o anda şeffaflığını azaltmak isteyebilirsiniz. Yansıtıcılığın çok olmaması için ya da yansıtıcılık çok olmasın diye yansıtma derecesini azaltmak isteyebilirsiniz. Yani tamamen sizin elde etmek istediğiniz render görseli burada önemlidir. Bu yüzden denemeler illaki yapılacaktır. Bu aşamada denemelerinizi yaparken özellikle render denemelerinizi yaparken kalite olarak çok yüksek ya da yüksek olarak seçimler yapmamanız daha hızlı hareket etmenizi sağlar. Düşük ya da orta kalitede renderler alırsanız yaptığınız değişikliklerin etkilerini görüp sonrasında istediğinizi elde ettikten sonra yüksek kalitedeki renderlerinizi alabilirsiniz. Şimdi benim burada renderımı tamamladım. Ben artık bu aşamadayken masa üstüme gelebilirim. Geldim. Bakın iki videomda burada benim yer alıyor. En son oluşturduğumuza bir bakalım. Kalite çok düşük olduğu için gördüğünüz üzere çok iyi bir görüntü alınamadı. Bakalım biri de oynatmaya çalışalım. Kısa bir video gösterimi olacak mı? Evet, sadece 15 kare alabildiğimiz için çok kısa bir görüntü oldu. Ama mesela aradaki farkı buradan da alabilirsiniz. E, Kaliteyi arttırdıkça bu aşamadayken elde ettiğiniz görseller daha iyi olacaktır. Kamera animasyonumuz da bu şekilde. Ee, Ben görselleştirme, Deket mimarinin görselleştirme yönelik olanaklarını anlatımı tamamladım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.